Efendim bir kez daha selamlar. Ben Ersin Tekin. Bu defa Titanic Deluxe Belek'teyim. Ve artık Titanic Deluxe Belek çok başka bir hale bürünmüş. Özellikle nehrin kenarındaki sahil şeridi çok beğeneceğiniz bir konseptle sizlere sunuluyor. Plajdaki sunum alanları tamamen değiştirilmiş. Birazdan oraya da gideceğim ve sahil bandını size göstereceğim. Bunun dışında alakart restoranda örneğin Yamas'ta ortalık yanıyor, yıkılıyor yani. Tesisin yeni halini sizlere aktarmaya başlayalım. Haydi buyurun. Efendim bir kez daha selamlar. Ben Ersin Tekin. Bugün 2 Ağustos ve yılın en sıcak günlerinden birisi. Ben yine sizlerin tatil seçiminde katkı sağlamak amacıyla bu defa Titanic Deluxe Belek'teyim. YouTube videolarımı ilk çekmeye başladığım dönemde burada bir çalışma yapmıştım ve sizlere sunmuştum. Ama tabii üzerinden zaman geçti ve artık Titanic Deluxe Belek çok başka bir hale bürünmüş. Özellikle nehrin kenarındaki sahil şeridi gerçekten sizlerin tatil yapmaya geldiğinizde çok beğeneceğiniz bir konseptle sizlere sunuluyor. Hem eğlence açısından hem alakart restoran açısından hem sinek sunumlar açısından bu alan çok keyifli olmuş. Plajdaki sunum alanları tamamen değiştirilmiş. Birazdan oraya da gideceğim ve sahil bandını size göstereceğim. Oradaki sunumları göstereceğim ve Titanic Deluxe Belek'te tatil yapmayı planlıyorsanız yenilenen haliyle sizleri bekleyen güzel hizmet noktalarından bahsedeceğim. İnanıyorum ki sizler de tatil yapmaya karar verdiğinizde Titanic Deluxe Belek'i seçtiğinizde rezervasyon için tatil ekibine ulaşacaksınız. Bu arada hemen belirtmek istiyorum, arkamdaki noktayı seçtim bugün açılış yaparken çünkü burası çok dekoratif, çok güzel bir nokta. Buraya benzer birçok alan göstereceğim size. Jacaranda'dan bahsediyoruz. Örnek olarak anlatmak istiyorum. Halihazırda başlamışken akşam saatlerinde misafirlerimiz buradaki dekoratif, şık ve rahat koltuklarda dinlenirken havuzların üzerinde görüyorsunuz locaları. Nehrin üzerindeki DJ kabininden de gece geç saatlere kadar club müzik eşliğinde misafirlerimizin eğlencesi sağlanıyor. Elbette tesiste akşam saatlerinde birçok noktada müzik programları, eğlence programları ve show programları var. Amfiteyatrosunda çok nitelikli şovlar var. Bunlardan size görüntüler aktaracağım, göstereceğim. Bunun dışında alakart restoranda örneğin Yamas'ta ortalık yanıyor, yıkılıyor. Yani taverna müziği eşliğinde misafirler inanılmaz eğleniyorlar. Yine oranın özel menüleri ve mezeleri eşliğinde. Bu arada buradaki duran şey tepsi değil. Çok rahat ve dekoratif koltuklarda misafirlerimiz otururken bardaklarını ve kokteyllerini, şişelerini koymaları için böyle dekoratif yerler yapılmış, sehpalar yapılmış. Kırmızı koltuklar var. Patenli garson arkadaşlarımız servise başladılar bile. Şu anda sabah erken saatler, misafirler henüz dışarı çıkmadan ben de bu çevredeki görüntüleri sizlerle paylaşarak bilgilendirmeye çalışacağım. İlk videomda odalarla ilgili ve tesisin kapalı alanla ilgili çok bilgi var zaten. Onları videonun sonuna sakladım çünkü yeni alanlar beni heyecanlandırıyor biraz. Hemen sizlere aktarmaya başlıyorum. Bu arada lütfen rica ediyorum, tatilyum olarak, ekip olarak sizlerin rezervasyon taleplerinizden memnuniyetle bekliyoruz. Eğer bu çalışmalarımın sizlerin seçiminize katkı sağladığını düşünüyorsanız rezervasyon için tatilyum ekibini tercih ediniz. Bizler ETS Tur'un yetkili satış ajansısı olarak rezervasyona çok değer veriyoruz, önemsiyoruz ve bu taleplerinizi memnuniyetle bekliyoruz diyelim. Şimdi Titanic Deluxe Belek'in yenilenmiş alanlarından başlamak üzere sizlere sunumumu aktaracağım. Lütfen videoya başlarken beğeni ve abone tuşlarına basarak izlemeye devam ederseniz çok memnun olurum diyelim. Ve Jacaranda bölgesindeki görüntülerle tesisin yeni halini sizlere aktarmaya başlayalım. Haydi buyurun. Ve Titanic Deluxe Belek keşfimizde tesisin en keyifli noktalarından birisi olan Jacaranda ile başlıyorum. Burası bana çok keyif verdi. Şu anda bulunduğumuz yerde havuz üzerinde localar var. Çok rahat ve keyifli koltuklar var. Rahat minderler var. Eğer isterseniz nehre biraz daha böyle manzaraya hakim, çok rahat ve keyifli koltuklar da var. Şimdi Jacaranda'nın özelliği tabii ki sadece bu dekoratif oturma locaları değil. Akşam saatlerinde saat 22'den sonra özellikle amfiteyatrodaki şovdan sonra nehrin üzerindeki bu dekoratif güzel ve donanımlı DJ kabininde müzik başlıyor. Club müzikler başlıyor ve misafirlerimizin gece geç saatlere kadar burada lounge ortamında ama hareketli müziklerle eğlenceleri sağlanıyor. Elbette bir de barı var. Yine Titanic Deluxe Belek'in konsepti içerisinde burada premium marka içecekler ve özel kokteyller sunuluyor. Bugün akşam saatlerinde burada çekeceğim görüntüleri hemen videoya ekleyerek sizleri Jacaranda ile ilgili biraz daha
aydınlatmaya çalışacağım. Bence hem nehrin ambiyansı hem ortamın dekorasyonu, koltukların rahatlığı, müzik ve kokteylleriniz bir araya geldiğinde Jacaranda'yı nasıl bir ortam olacağını zannediyorum size hissettirebilmiş olacağım. Yavaş yavaş nehrin kenarından diğer hizmet alanlarını görüntüleyerek sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Jacaranda ile başladım ve turuma devam ediyorum. Efendim Jacaranda'dan sonra hemen komşusu bir hizmet alanı var. Jacaranda tabii akşam saatlerinde misafirimizi ağırlamaya başlıyor. Ama şu anda bulunduğumuz alan saat 11'den itibaren açılıyor ve misafirlerimize waffle, çikolatalı churros diyelim. Bilen misafirimiz hemen göstereceğim. Hatta çocuklar yiyorlar. Hemen örneğini gösterelim. Buyurun. İbrahim yaklaş abicim. Hello. How are you? It's for YouTube. It's delicious. Yes. It's for YouTube. Yes. Hello. Ve süper. Ve bu barda dondurma, churros, waffle aynı zamanda alkol içecek konsepti mevcut. Yakından göstermek isterim size. Gördüğünüz gibi tek tek marka saymayalım. Gördüğünüz tüm içecekler konsepte dahil. İsminizi okuyamadım. Havan kolay gelsin. Patenli arkadaşlarımız servis yapıyorlar. Gayet hareketli, enerjik bir bar burası. Şişe bira alabiliyorsunuz. Şişe kola alabiliyorsunuz. Ama eğer havuzda doğru gitmek isterseniz o zaman da daha çok polikarbon veya plastik bardaklarda zaman zaman kullanılıyor. Doğru söyledim mi Havan? Kırılmasından dolayı. Evet. Zarardan. Masalarda oturuyorlarsa şişe servis yapıyoruz. Çok güzel. Evet, Jacaranda'dan sonra buradan da bahsettik. Tatlı bir nokta, güzel kokulu bir nokta. Churros kokusu geliyor şu an, çikolata kokusu geliyor, waffle kokusu geliyor. Ama bizim turumuza devam etmemiz gerekiyor. Yeni başladık. Sahile doğru bir yürüyüş yapacağız. Bakalım başka neler var. Buyurun. Efendim şimdi hizmet noktalarını sıralı şekilde anlatmaya çalışıyorum size. Jacaranda ile başladık. Waffle, dondurma alacağımız noktayı gösterdik. Tatlı atıştırmalıkların olduğu yeri gösterdik. Şimdi de hasır alakarta geldik. Hasır alakart dedim ama burası aslında gündüz sineği. Ve saat 12.30'dan itibaren buraya gelerek menüden sipariş vermek kaydıyla, masanıza servis almak kaydıyla bir atıştırmalık noktası olarak kullanabiliyorsunuz. Özellikle hasır isminin otelin sahiplerinin hani Berlin'deki hasır restoran giden misafirimiz vardır. Oradan kaynaklı olarak bu ismi yaşattığını söylemek istiyorum. Ve burada daha çok Türk mutfağının lezzetlerinden menüler sunulmakta. Yani döner gibi, pide gibi veya yine böyle işte mantı gibi vesaire. Tabii ki hamburgerler, pizzalar vesaire de var. Yine gün içerisinde buradan görüntü alarak size de aktaracağım. Şu an sabah saatleri henüz açılmadı ama açık olduğu andaki görüntüleri size paylaşarak hasır alakartla ilgili, sinek alakartla ilgili bilgilendirmiş olacağım. Tekrar turuma devam ediyorum. Efendim keşfimiz devam ediyor. Jacaranda'dan sonra gayet güzel tatlı ve waffle'ların sunulduğu bir bölüm vardı. Orayı gösterdik ve şöyle bir şey var. Şimdi yine Titanic Deluxe Belek'in özelliklerinden birisi sabah saatlerinde yürüyüş yapmayı seven misafirimiz için çok güzel bir yürüyüş yolu var. Buradan sahile kadar ortalama 1 kilometrelik bir parkur burası. Bence spor yapmayı seven misafirimiz için. Spor yapmasanız da bu güzel atmosferi solumanız için yürüyüş yapmanızı tavsiye ederim. Ama yürüyüşe başlarken de mutlaka bu güzel kahve kokusunu takip edin. Zaten yolunuza çıkacak, yolunuzu kesecek. Gayet güzel birinci sınıf kahve çekirdeğinden, Schiller marka kahve çekirdeğinden sizlere espressonuz, amerikanonuz veya istediğiniz diğer aromalı kahveleriniz hazırlanıyor, ikram ediliyor. Take away olarak alabilirsiniz veya eğer oturarak içmek istiyorsanız az önce gösterdiğim barda da dinlenerek kahve keyfinizi yapabilirsiniz. Kolay gelsin. Peki, yavaş yavaş turumuza devam ediyoruz. Efendim kahvemizden, soğuk kahvemizden birkaç yudum alıp kısmen kendimize geldikten sonra güneş de daha çok yakmaya başlarken ben size sunuma devam ediyorum. Şimdi yolda ilerlerken sol tarafımızda hemen ana blokların önündeki havuz alanından bahsetmek istiyorum size. Burada hem çimler üzerinde hem de havuzun yanındaki beton zeminde şezlonglar ve şemsiyeler var. Hem böyle localar var hem de yatak minderli şezlonglar var. Bu sene Titanic Deluxe Belek'te hem havuz etrafında hem de sahil etrafındaki şezlongların tamamı yatak minderli olarak sunulmakta. Ve bu gördüğünüz localarda konsepte dahil. Hani bazen ekstra ücretli pavilyonları anlatıyoruz ya, onlar da var elbette. Ama burada gördüklerinizin tamamı konsept içerisinde, tüm misafirlerin kullanımına açık. Bir de bu sene yapılan bir düzenleme ile artık misafirlerin havluları geceden hazır bir halde şezlonglarına bırakılıyor. Şimdi otelde zaten bir havlu kartı uygulaması yok. Havlunuzu istediğiniz zaman değiştirebiliyorsunuz. İstediğiniz zaman havlu deskinden havlu alabiliyorsunuz ama
sabah geldiğinizde havlularınızı şezlongların üzerinde bulmak bence deluxe kategoride bulunan otelin yapması gereken hizmetlerden bir tanesiydi ve bunu bu sene uygulamaya başlamışlar. İsterseniz şöyle havuza doğru ilerleyelim. Daha sonra sahil boyunca nehrin yanından sahile doğru ilerleyerek turumuzu devam ettireceğiz. Havuzdan biraz görüntü ekleyelim. Evet, şimdi ana havuzun yanına geldik. Ana havuz diyorum ama drone görüntülerini burada bir kez daha hemen ekleyeceğim. Ana havuzun ne kadar büyük bir havuz olduğunu size göstermek istiyorum. Tesiste zaten birkaç tane havuz var ama şu anda en büyük olanın yanındayız. Bu havuzun özelliği tabii ki çok dekoratif, güzel görünüyor ama şu anda bulunduğumuz bölümde tüm misafirlerimizin kullanabildiği şezlonglar var iken hemen karşıda da ekstra ücret karşılığı rezervasyonlu olarak planlanan ve direkt pavilyonun kendi içine yeme içme hizmeti sunulan bölümler var. Yani karşıdaki pavilyonlar rezervasyonlu ve ücretli. Bunun dışında yine havuzun bir ucunda da Maldiv villaları dediğimiz, yani sizler rezervasyon yaptırırken eğer odanızdan direkt havuza atlamayı tercih ediyorsanız buradaki Maldiv villalarından rezervasyon yaptırabileceğinizi göstermek istedim. Yine drone görüntüleriyle bu odaların konumunu bir kez daha sizlere net bir şekilde ifade etmiş olmak isterim. Müsaitlik var mı bilmiyorum. Videomuzun ilerleyen bölümlerinde müsaitlik var ise Maldiv villalarını da bir tane göstererek yine turumuza devam edeceğiz. Gayet güzel dekoratif bir ortamdayız ve sahile doğru yürümeye, görüntüleri aktarmaya devam ediyorum. Efendim kahvemizi yudumladık, havuzdan görüntüler ekledik. Jacaranda'yı zaten az önce anlatmıştık. Şimdi nehir boyunca yürüyüşümüze devam edeceğiz ve yavaş yavaş alakart restoranlar karşımıza çıkmaya başladı ki Titanic Deluxe Belek'te diğer Titanic'lerde olduğu gibi alakart restoranlar çok ayrıcalıklı hizmet noktaları, çok keyifli hizmet noktaları. Hasır bunlardan birincisi. Birazdan büyük bir heyecanla Yamas'tan da bahsedeceğim size. Ama Hasır'ın bir özelliği var. Gündüz saatlerinde saat 12.30'dan akşam saatlerine kadar gündüz sinek olarak hizmet veriyor. Yani işte dönerler, pideler vesaire gibi böyle daha aperatif yiyecekler var. Akşam saatlerinde ise rezervasyonlu ve küver ücretli olmak kaydıyla Türk mutfağının eşsiz böyle ızgaralar vesaire burada alınabilir. Özellikle kebap seven misafirlerimize burayı, et seven misafirlerimize özellikle tavsiye ediyoruz. Hasır'dan sonra birkaç adım ileride böyle bir antik kent kalıntılarını andıran dekorasyonla Yamas bizi bekliyor. Oradan da bahsedeceğim. Yamas'ın çok farklı bir ambiyansı var. Orayı özellikle işaretlemenizi, hatta otele gelir gelmez Yamas rezervasyonunuzu yaptığınızı tavsiye ederim. Bunun için geçerli sebeplerim var. Buyurun beraber bakalım. Efendim Hasır Alakart'tan birkaç adım sonra beni çok heyecanlandıran Yamas'tayız. Neden heyecanlandırıyor? Öncelikle dekorasyonu çok özel. Bu defa biraz hani böyle bir antik, Ege'deki antik kentler var ya, oradaki görüntülerden esinlenerek bir dekorasyon yapılmış. Yamas bir taverna aslında. Ege mutfağının, Yunan mutfağının eşsiz lezzetlerinden sunumlar yapılıyor. Aynı zamanda Sirtaki akşamları, eğlence akşamları burada sizlere sunuluyor. Akşam saatlerindeki o hareketli dakikaları, saatleri elbette görüntüledim ve videoma ekleyeceğim. Ama Yamas'tan özellikle bahsetmek istiyorum. Bu dekor gerçekten çok güzel. Dışarıda zeytin ağaçlarıyla, taş duvarlarla ve çok da hoş bir girişiyle misafirleri bekliyor. Akşam saatlerindeki görüntüsü tabii ki çok daha etkileyici. Mutlaka videomuza ekleyeceğiz ve sizleri bilgilendireceğiz. Rezervasyonlu ve küver ücretlidir. Gerçekten çok hoş bir girişi var. İsterseniz şöyle içeriden çok kısa bir görüntü alalım. Akşam saatlerinde Yamas'a geri dönmek üzere burayı işaretleyelim. Efendim Yamas'tan sonra yine çok şık, çok keyifli ve dekorasyonu çok beğendiğim bir başka alakarta geldik. Burası da Pascarella İtalyan alakartı. Şimdi diyeceksiniz ki ya Ersin sabah videoya başladın, alakartlarla gidiyorsun. Ama akış bu şekilde gidiyor. Yani biz otelin bulunduğu, binanın bulunduğu bölümden sahile doğru ilerlerken nehrin kenarında ücretli veya ücretsiz hizmet veren yerler var. Hem konsept içerisinde mesela Hasır restoranda hizmet alabiliyorsunuz gündüz saatlerinde. İşte Jacaranda bar var. Onun yanında yine waffle, churros ve dondurma alabileceğiniz bir nokta vardı. Sonra Yamas'tan bahsettik. Şimdi de Pascarella'ya geldik. Anlayacağınız üzere İtalyan Alakart'ın girişinde bir Venedik Festivali'nden hatırlayacaksınız bir maske ve biraz da ileride scooter pembe motorla gayet şık bir dekor yapılmış. Sol tarafımızda kaktüsler, karşıdaki görüntü muhteşem. Biz de Pascarella'ya şöyle içeriden bir göz atalım, turumuza devam edelim. Efendim burası da Pascarella İtalyan Alakart'ın iç dekoru. Gerçekten çok keyifli olmuş değil mi? Ben çok beğendim. Yine nehrin kenarındayız. İsterseniz içeride, isterseniz de teraslarda nehir manzarasıyla beraber Pascarella'da keyif yapabilirsiniz. Tabii buraya geldiğiniz zaman yine akşam saatlerinde
İtalyan menüleri, işte bonfileler, tiramisular vesaire böyle güzel menüler sipariş verebilirsiniz. Izgara somonlar vesaire size deniz mahsulü olarak eşlik edebilir yemeğinize. Gayet güzel bir ortam. Kısa bir görüntü oldu ama Pascal ile ilgili zannediyorum fikir verebilmiş olduk. Hemen karşımızda yine Venedik Festivali'nden maskeler nehrin karşısına yerleştirilmiş dekor olarak. Orayı da kısaca şöyle gösterdikten sonra ilerlemeye devam ediyoruz. Efendim turumuz, keşfimiz devam ediyor. Şimdi Dalya Barı'nın önündeyiz. Sabah saat 9'dan akşam saat 7'ye kadar yine konsept halinde misafirlerimiz burada alkollü alkol içecekler alabiliyorlar. Az önce yürüyüşe başladığımız yol güzergahındaki hizmet noktadan bir tanesi Pascarella Alakart'ın hemen yanı başındayız. Yine sahile doğru yürüyüşümüz devam edecek. Ama bu arada bu bardan da bahsetmek olmazdı. Havuza çok yakınız. Aqua Park'a doğru gidiyoruz. İçecekle ilgili böyle bir ihtiyaç duyarsanız birçok bölgede barlar var ama geçerken de take away olarak ihtiyaçlarınızı alabilirsiniz. Havuza yakınsanız yine buradaki şezlonglarda servisler buradan yapılıyor. Patenli arkadaşlarımız servis yapıyorlar. Kolay gelsin. Merhabalar. Bir tanıştırayım ben sizi patenle beraber. Hatta tepside ne servis yapıyoruz? Tepsiyi de gösterebiliriz. Zahmet olmazsa arkadaşlar. Sıcakta yoruyorum sizi ama misafirlerimize örnek olması açısından Kayra kolay gelsin. Bu servisler havuzun etrafında şezlonglarda Karekot'tan sipariş veren misafirlerimize gidiyor. Doğru mu Kayra? Aynen bu şekilde. Şezlongunuzdan kalkmanıza gerek yok. Servisinizi arkadaşlar yapıyorlar. Kolay gelsin. Tekrar teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Tekrar Aqua Park'a doğru devam edebiliriz. Efendim misafirlerimiz yavaş yavaş sahile doğru giderken biz de yürüyerek sahile doğru yürüyüş yolu esnasındaki hizmet alanlarını göstererek devam ediyoruz. Elbette birazdan biz de sahilde olacağız. Az önce Pascal'dan bahsetmiştim. İtalyan Alakart'tan şimdi The Club'ın önündeyiz. The Club aslında bir kompleksin ismi. İki ayrı bölüm var burada. Bir bölümünde Beef Grill var. Yani Steakhouse dediğimiz bölüm var. Bir bölümünde de Teppanyaki yani Asya mutfağından lezzetlerin sunulduğu bölüm var. Bu bölümde alakart restoranlar bölümü olarak aklımızda kalsın. İçeriden çok kısa görüntüler ekleyeceğim. Arzu ederseniz diğer akşam yemeği, açık büfe akşam yemeği veya diğer alakart restoranı alternatif olarak burayı rezervasyonlu ve küre ücreti olarak değerlendirebilirsiniz. Çok kısaca gösterdikten sonra artık yavaş yavaş ben de heyecanlanıyorum. Sahildeki bölümleri size göstermek için turuma devam edeceğim. Sahile giderken de yine farklı hizmet noktaları var. Aqua Park bunlardan bir tanesi. Öncelikle Aqua Park yapacağız. Sonra sahile yürüyüşümüz devam edecek. Efendim ben The Club'ın içinden de çok kısa bir görüntü aktarmak istedim size. Şu anda The Club'ın bünyesinde bulunan Beef Grill bölümündeyiz. Burası tabii akşam saatlerine geldiğinizde çok güzel T-bone'lar, Dallas'lar, stickler sunuyor size. Açık mutfak, gayet güzel profesyonel bir ekiple hizmet veriyor. Bu arada Titanic Deluxe Belek'te villa kategoride bir oda alırsanız eğer misafirlerimiz burada ilaveten ekstra ücret olmaksızın serpme sabah kahvaltısı alabiliyorlar. Ve manzara da bu şekilde. Şöyle hemen nehrin hemen yanındayız. Onu da gösterelim. Steak à la carte'da akşam saatlerine geldiğiniz zaman da ortamın ne kadar keyifli olacağını zannediyorum ifade etmiş oldum. Şöyle bu tarafa doğru da bir görüntü ekledim İbrahim. Gerçekten çok hoş görünüyor çünkü. Nehrin kenarındaki hizmet alanlarından bir diğeri. Aynı şekilde bu terasın diğer bölümünde de Teppanyaki Asya mutfağından lezzetlerin sunulduğu ve şovlu olarak Teppanyaki şeklinde sunulduğu bir bölüm daha var. Tekrar diyorum bu alanlar rezervasyonlu ve küre ücretli. Artık sahile doğru ilerleme zamanımız geldi. Efendim şu anda Titanic Deluxe Belek'te saat sabah 9.30, saat 10'da Aqua Park'tan açılacak. Ama arkadaşlarımız hazırlıklarını tamamladılar. Burası tesisin en eğlenceli, en hareketli noktalarından bir tanesi. Çok sayıda kaydıraklı havuz var. Hem küçük misafirler için daha küçük boyutta kaydıraklar var. Tekrar gösterelim burayı. Eğlenceli olan, hani kovadan su dökülen, her tarafından su fışkıran Aqua Park burası. Ama daha büyük kaydıraklı bölümler istiyorsanız, adrenalin istiyorsanız o zaman diğer Aqua Parkları kullanacaksınız. Bu arada Aqua Park olmazsa tatile gitmem diye tutturan çocuklarınız için Titanic Deluxe Belek'i öncelikle inceleyebilirsiniz. Çünkü burası tam bir Aqua Park cenneti. Çok sayıda kaydıraklı havuzun yanı sıra muazzam bir de ekip var. Tüm kaydıraklarda görevli arkadaşlarımız onların takibinde, onların kontrolünde burada hizmet veriliyor. Dolayısıyla güvenlik de had safhada misafirlerin sağlığı için, güvenliği için planlanmış durumda. Arkadaşlar kolay gelsin. Yarım saat sonra Aqua Park'ta açılacak ve
burada misafirlerimiz eğlenceye başlayacaklar. Gerçekten tesisin en hareketli noktalarından bir tanesi. Özellikle şu arkadaki dik ve yüksek kaydıraklar hani adrenalinde zirve yaptırıyor. Ben de drone görüntüleriyle bu alanı biraz daha detaylıca göstermeye çalışıyorum size. Tabii ki tesiste havlu kart uygulaması yok demiştik. Şezlonglarda havlular olduğu gibi buradaki havlu deskinden de dilediğiniz şekilde havlunuzu kullanabilirsiniz. Burada eğlenirken bir şey daha ihtiyaç var. O da yeme içme hizmeti değil mi? Bunun için de ben size Aquasnake'den bahsetmek istiyorum. Burası da hemen şöyle yaklaşalım. Saat 10'da bar açılıyor. Şu an 9.30 ama yine de misafirlere sunumlar başladı. Saat 12.30 itibariyle de yiyecek bölümü servis vermeye başlıyor. Yani burada şunu söylemeye çalışıyorum. Aquapark alanında sizler eğlenirken çocuklara beraber acıktığınızda ana restorana gitmenize gerek yok. Burada pizzalar, pideler, hamburgerler, ızgara köfteler, ızgara tavuklar, makarna çeşitleri, salata çeşitleri ve dondurma ikram ediliyor. Açık veya kapalı dondurma alabiliyorsunuz. Bununla ilgili çocukları mutlu etmek açısından hiçbir sıkıntı yok. Elbette yine bu barımızdan da içecekleri alabiliyorsunuz. Bu arada düzeltiyorum, bar saat 9'da açılıyormuş. Yani biz şu an 9.30 Aquapark için henüz açılış saati gelmemesine rağmen eğer erken geldiyseniz, çocuklar havuzda oynamaya başladıysa saat 9 itibariyle buradan içeceklerinizi alabilirsiniz. Alkollü veya alkolsüz servis yine burada da mevcut. Zannediyorum Aquapark'la ilgili bilgi verebilmiş oldum. Şimdi sahile gideceğim. Giderken de şu karşıdan gelen treni kullanacağım. Bakın geliyor şu anda. Evet. Bu treni kullanarak plaj alanına gideceğiz. Aynı şekilde bir de tekne gidiyor. Bakın orada shuttle servisi yapıyor. İsterseniz tekneyle, isterseniz trenle sahile gidebiliyorsunuz. Onu da ben size göstermek, hatta yaşatmak istiyorum. Tekneyle gitmeye çalışacağım. Saatine denk getirebilirsem. Zannediyorum her 10 dakikaya, 15 dakikaya bir hem tren hem tekne gidiş geliş yapıyor. Ben de onlardan birisiyle plaj alanına geçeceğim. Efendim şu anda Haydarpaşa Garı'ndayız ve arkamızda çok sevimli güzel bir tren var. Titanic Deluxe Belek'te tatil yapan misafirimiz sahile giderken çok güzel bir yürüyüş yolundan, nehir kenarından yürüyebilirler. Eğer isterlerse bu sevimli trenle yolculuk yapabilirler. Sadece 2 dakika sürüyor plaja ulaşmaları. Ama benim tercihim tren yerine buradaki botla gitmek olacak. Bu da ortalama 5 dakika, 6 dakika sürüyor. Şimdi her iki seçimde de misafirlerimiz kesinlikle çok fazla beklemeden ortalama 5-6 dakikada bir tren ve bot geliyor zaten. Ve bu şekilde sahilden, nehir kenarından plaja gidebiliyorlar. Kaptan günaydın. Yerin var mı bize? Tamam, geliyoruz o zaman. Evet. Titanic Princess 1. Kaç tane var bu tekneden? 2 tane var. Karşılıklı gidiş geliş yapıyor. Yani bu da şu anlama geliyor. Yolculuğun 5-6 dakika sürdüğünü, ortalama 3-4 dakikada beklediğini düşünürsek her 10 dakikada bir ortalama buradan tekneye binerek sahile, plaja gidebilirsiniz. Trenin de olduğunu düşünürsek o da ortalama aynı şeyde. Yani ortalama her 5 dakikada bir buradan plaja gidiş dönüş yapabileceğiniz shuttle servisler mevcut efendim. Geliyoruz kaptanım. Efendim Titanic Princess'ta yolculuğumuz başladı. Zeki kaptanımız eşliğinde gayet güzel bir yolculuk olacak. Aslında müzik de var ama biz hani YouTube'dan dolayı şimdilik sesini kıstırdık. Şu güzelliğe bakar mısınız? Tamamen doğal bir şey. Kesinlikle. Bence bu farklı bir deneyim halinde. Aslında lüks bir otelde kalıyorsunuz, konforlu bir otelde kalıyorsunuz. Ama bir taraftan doğayla iç içesiniz ve böyle güzel bir yolculukla başka bir deneyim yaşamış oluyorsunuz. Bizim Dalyan turlarımıza katılan misafirlerimiz bu yolculuğu oraya benzeteceklerdir. Hani Dalyan'dan küçük kayıklarla İztutu plajına gidiyorduk ya, benle beraber tura gelen misafirimiz varsa hatırlarlar. Biraz ona benziyor. Ama sadece 5 dakika sürecek veya 6 dakika sürecek. Güzel manzaralar eşliğinde yolculuğumuz plajda sona erecek. Bu arada sol tarafımızda golf sahası var. Titanic Deluxe Belek ile plaj arasında sadece bir golf sahası var. Herhangi bir başka otel yok, bir yerleşim alanı yok. Çok güzel bir yürüyüş bandı. Spor yapmayı sevenler yürüyerek de gidiş geliş yapabilirler. Aynı zamanda binerken söylemiştim, bu yolculuğu trenle de yapabilirsiniz. Biz şimdi botla gidiyoruz Zeki kaptanımla. Dönerken trenle geleceğiz, onu da göstereceğiz size. Evet, bu arada karşılıklı shuttle yapıyor.
Biz şu anda Titanic Princess 1'deyiz. Titanic Princess 2 dönüş yapıyor. Bu gördüğümüz kırmızı tekne de su sporları seven misafirlerimiz için yine onlara hizmet veriyor. Daha çok Türkiye'de tek abi bu. efendim Türkiye'de tek. Türkiye'de tek. Çok güzel bir tekneymiş ya. Bu arada plajdaki iskeleye geldik. Güzel ördekler bizi bekliyor. Bu arada hemen söylemek istiyorum. Plaja geldiğimiz zaman şey var. Küçük bir hayvanat bahçesi var burada. Kediler, köpekler, atlar. Birazdan yakından göstereceğim. Bu arada hemen belirtmek istiyorum. Çocuklara gelen misafirlerimiz bebek arabası kullanıyorsanız da burada herhangi bir engel yok. Tekneye binip inerken ya da trene binip inerken de yardımcı oluyorlar. Ama özellikle tekneye binişiniz çok rahat, çok keyifli. Hani aklınızda soru işareti olmasın. Bebeklerle geliyorsanız da kullanım son derece rahat. Peki kaptan kolay gelsin. Sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olasın. Şimdi az önce bahsetmiştim. Buradaki iskeleye indiğinizde ilk karşılaşacağınız yer küçük bir hayvanat bahçesi. Ve burada kediler, köpekler, ördekler, keçiler var. Atlar var. Tavuklar geziyor. Yani küçük bir çiftliğe gelmiş olduk aslında. Plaja giriş yapmadan önce bu güzel hayvanat bahçesinden de görüntüler ekleyerek yenilenen plaj bölümüne ilerleyebiliriz. Efendim shuttle yaptığımız bottan inmeden önce kırmızı bir tekne göstermiştim ya. Hani su sporları demiştim, orada düzeltiyorum. Hızlı tekne ile 3 saatlik bir tur yapıyormuş ve buradaki destekten kayıt yaptırabiliyorsunuz. Yabancı misafirler için 60 euro, Türk misafirler için işte 1200-1300 lira civarında bir ücret alıyorlar. Teknede alkolsüz olmak kaydıyla içecek ikramı da var ve 3 saatlik bir bot turunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun, buradan rezervasyon yaptırabilirsiniz. Ve Titanic Deluxe Belek'te bu yıl tamamen yenilenen ve benim sizlere özellikle anlatmak istediğim ve çok beğeneceğinizi umduğum yeni konseptten bahsetmeye, yeni plaj konseptinden bahsetmeye başlıyoruz. Burası shuttle serviste trenle veya botla geldikten sonra hemen ortalama 50-60 metre, 100 metre mesafede plaja giriş yaptığımız bölge. İlk dikkatimizi çeken bütün şezlonglar artık yatak minderli. İkinci dikkatimizi çeken bütün şezlonglarda havlular sabah erken saatlerde hazırlanıyor ve misafirimizin kullanımı için burada bekliyor. Havlu kartı uygulaması olmadığından havlularınızı hazır bir halde buluyorsunuz. İstediğiniz zaman da değiştirebiliyorsunuz. İkincisi, plaja geldiğimizde yine dikkatimizi çeken tesisin engelli dostu bir tesis olmasıyla alakalı olarak yine engelli misafirimizin tekerlekli sandalyeyle sahile kadar ulaşabileceğini, eğer isterlerse yine böyle aparatlar kullanabileceklerini, onlara ayrılmış daha yakın noktadaki engelli misafirlerimiz için ayrılmış şezlongları kullanabileceğini söylemek isterim. Üçüncü önemli madde, bütün şezlonglara garson arkadaşlar servis yapıyorlar. Bunun için de kare kodları okutarak sipariş veriyor olmanız yeterli olacaktır. Alkollü, alkolsüz kokteylleriniz, içecekleriniz buraya servis yapılabiliyor. Sahilin dördüncü özelliği 2 tane iskele var. Bir tanesi sağ tarafımda tüm misafirin kullanımına açık. Birazdan oraya gideceğim. Ortasında çok güzel bir barı var. Ücrete dahil, konsepte dahil. Daha izole bir alan isterseniz, daha size özel bir alan isterseniz sol tarafındaki gazeboların, pavilyonların olduğu iskeleyi kullanabilirsiniz. Tabii ki orası rezervasyonlu ve ücretli. İlave hizmetler karşılığında planlanabiliyor. Sahilin derinlik, sığlık durumunu birazdan göstereceğim. Şöyle uzunlamasına bir görüntü eklemek istiyorum. Bakın çok sayıda şezlong var. Misafirin kullanabileceği. Yani buraya geldiğiniz zaman şezlong bulamadım diye bir durum kesinlikle söz konusu değil. Ve bu sahil bandının hemen yan tarafında, palmiyelerin arkasında misafirlerimizin yeme içme hizmeti için hazırlanmış çok modern sunum alanları var. Onların da tamam bu sene yenilendi. Yavaş yavaş isterseniz o bölümden görüntü ekleyerek başlayalım ve oradan dönerek iskeleye çıkalım. İskele bardan bahsedelim. Çünkü bana göre iskele tesisin en keyifli noktalarından bir tanesi. Orada bir kahve arası vermek istiyorum müsaadenizle. Biraz artık buraya kadar geldik, sıcakta yorulduk. Güneş de giderek yakmaya başladı. Orada en azından serinletici bir şeyler içmeyi hak ettik diye düşünüyorum. Ya da bir kahve içmeyi hak ettik diye düşünüyorum. Beach voley alanından bahsedelim. Yine animasyon ekibinin programı çerçevesinde burada ayağı çok yakmayan, daha açık renkli doğal kumlar üzerine, dökme kum üzerine beach voley oynayabilirsiniz. Eğer çocuklarla beraber geldiyseniz ve onlar illa salıncak, kaydırak diye tutturduysa bakın hemen arka tarafta doğal ağaç malzemeden yapılmış bir çocuk parkı var. Orada zaman geçirebilirler. Şimdi yavaş yavaş adım adım
Ben bile heyecanlandım gerçekten. Çünkü çok keyifli olmuş yeni alanlar. Şöyle biraz görüntüleri ekleyerek sizlerle paylaşmaya başlayalım. Ve efendim sahildeki yiyecek içecek noktalarından en tatlı olan köşeden bir tanesi Waffle Bar. Bu sabah 9'da açılıyor ve akşam 7'ye kadar hizmet veriyor sahilde. Birazdan hazır hale gelecek. Hem soğuk meyve hem dondurma hem waffle hem de yine konsept halinde premium marka içeceklerin sunulduğu bir keyif noktası burası. Birazdan aktif hale geldiğinde yine büfesini de çekeceğim. Ama sabah erken saatlerde geliyor çok aşırı sıcağa kalmamak için. Şu anda arkadaşlar hazırlıktan devam ediyor. Bu arada içecek servisi sabah erken saatte başlıyor. Onda sorun yok. Sadece meyve servisi saat 11'de başlıyor. Meyve dondurma waffle servisi saat 11'de başlıyor. O yüzden saat 11'i bekleyeceğiz. Ondan sonra büfesini görüntüleyeceğiz. Bu arada tabii ana restoranda kahvaltı devam ediyor biliyorsunuz 11'e kadar. İkinci durağımız aslında sahilin en keyifli ve dekorasyon anlamında en etkileyici, en modern köşeden bir tanesi Safari Restoran. Hemen burayla ilgili de bilgileri aktarmaya başlayalım. Waffle Bar'dan sonra ikinci durağımız Safari Snack Restoran. Burası saat 12.30'da açılıyor. Ana restoranda öğle yemeğiyle beraber sahildeki misafirlerimizin daha keyifle ve sahilden ana restorana gitmesine gerek kalmadan hizmet alacağı nokta burası. Menüsünde pizzalar var, makarnalar var, salatalar var ve tatlılar var. Ancak içerideki dekorasyonun ne kadar keyifli olduğunu herhalde sizler de bana katılacaksınız. Bu görüntüler içinde çok doğal malzemeler kullanılmış. Biraz böyle hafif bohem atmosfer var zaten. Deniz manzarasıyla beraber iskelenin de karşısındayız. Birazdan iskeleye geçeceğiz. Ve Safari Restoran'ı bir kere daha hatırlatıyorum. Öğlen 12.30'da açılıyor. Akşam saat, kapanış saati kaçtı buranın akşam? Akşam saat 16'ya kadar pizzalar, makarnalar, salata, tatlılar var. Ve yine konsept halinde bir barımız var. Yine burada premium marka birçok içecek konsept dahil. Arkadaşlarımız servis yapıyorlar. Arkadaşlar şezlonglara barkodlar vardı görmüştüm ama oraya servis yapıyorsunuz değil mi? Evet. Tamam. Bir görebilir miyim? Şöyle şezlongda telefondan sipariş verdiğinde buradan çıkıyor. Şezlong numarası burada çıkıyor. Sipariş çıkıyor ve bu şekilde arkadaşlarımızda Erhan var, Can var, İsmet var barda. Evet kolay gelsin. Aslında online yemek siparişi vermek gibi. Şezlongunuzdan siparişini veriyorsunuz. Arkadaşlarımız da bu güzel servisi yapıyorlar. Kolay gelsin. En sıcak dönemdeyiz. Allah yardımcınız olsun. İş zor biraz ama yapacak bir şey yok. Misafirin memnuniyeti için hep beraber gördüğünüz gibi seferber olmuşuz. Ve şimdi isterseniz iskeleden önce yan tarafta bir alanımız daha var. Bir hizmet noktası daha var. Orayı da gösterelim ve tekrar devam edelim. Safari'nin hemen yan tarafında az önce barman arkadaşlarımız diyordu ya yan tarafta da hizmet var diye. İşte burası da Riva Snack Restoran. Yine 12.30'dan 16'ya kadar hizmet veriyor. Burada biraz daha ızgaralar ağırlıklı. Yani işte balık ızgara sipariş verebiliyorsunuz, köfte sipariş verebiliyorsunuz. Yine tavuk dönerler, iskenderler veya baktığımızda salata çeşitleri. Ama burada bence başrol oyuncusu yaprak döner sunumu. Yine diğer Titanic'lerde olduğu gibi et konusunda hasırdan kaynaklı olarak burada gerçekten çok keyifli sunumlar var. Dekorasyon yine bu sene yapıldı ve çok modern bir şekilde biraz bohem atmosferde bir o kadar rahat ve şık bir sunumla misafirlerimizi bekliyor. Ben aslında sadece şu bölümü bile göstersem Riva Snack'in de ne kadar keyifli olduğu konusunda zannederim fikir vermiş olurum. Gerçekten çok hoş. Aslında birçok yerde hani alakart nitelikte olabilecek titizlikte ve dekorasyonla hazırlanmış bir sunum var. Kolay gelsin arkadaşlar. Burada da hazırlıklar devam ediyor. Şu anda saat 10.30 civarı, 10.45 civarı. Burası tamamen yiyecek konseptinde olduğu için 12.30'da açılıyor. Şu barın şıklığına bakar mısınız? Konseptle ilgili tek tek marka saymama gerek var mı bilmiyorum. Zaten hani 3 aşağı 5 yukarı biliyorsunuz. Black Label grubundan özel diğer içeceklere kadar. Ve başka hangi hizmet noktaları var? Biraz daha sahilde dolaşarak iskeleye doğru yönleneceğiz. Efendim Riva Alakart'tan sonra tekrar kumsala geldik. Bir kez daha bahsetmek istiyorum bu yatak minderli şezlonglardan ve havlu konseptinden. Tabii ki hemen arka tarafta minik pavilyonlar da var. Hani bebekle falan geldiğinizde böyle onun tül perdeleri vesaire de var. Etrafını şöyle kapatabilirsiniz. Orada uyuyarak da dinlenebilirsiniz. Bunun dışında bir iskele kaldı. Buradan yavaş yavaş iskeleye doğru yönleniyorum. Oradaki konseptlerine bahsedelim ve plajla ilgili genel hatlarıyla sizleri bilgilendirmiş olalım istiyorum. Su sporları merkezi var biraz ileride. Eğer seviyorsanız banana, sörf, yelken, katamaran artık ne varsa oradan da değerlendirebilirsiniz.
İskeleye doğru yürüyorum şimdi. Ve efendim Titanic Deluxe Belek'te yeni iskeleye geldik. Şimdi buradaki alan tüm misafirlerimizin kullanımına açık. Ortasında yine çok güzel bir bar var. Gayet güzel yatak minderli şezlonglar ve havlular misafirler için ayrılmış durumda. Biz bara doğru ilerlemeden önce isterseniz denizin durumunu da buradan gösterelim. Gayet güzel doğal bir sahil burası. Sığdan derine. Çok direkt sığ olduğunu söyleyemeyiz. Ama bakın şuradaki beyefendi yürüyor mesela. Eğer 2 metre boyunda değilse, ortalama bir boydaysa ortalama şöyle bir 7-8 metreye kadar yürüyerek girebildiğinizi söyleyebiliriz. Gayet berrak görünüyor. Kum yapısı minik çakıllardan oluşuyor. Kayalık yok. Büyük taşlar yok. Evet, derinlik, sığlık durumunu zannediyorum buradan net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi artık iskelenin diğer özelliklerinden bahsedebiliriz. Efendim iskeledeyiz. Biraz serinlemek istedik. Soğuk bir şeyler içmek istedik. Mert Ali bana sadece su verdi. Kolay gelsin arkadaşlar. Bu bar kaçta açılıyor? Sabah saat 8. Sabah 8'de açılıyor. Akşam kaça kadar? Akşam 6'ya kadar servis. Mükemmel. Sabah erken saatlerde sahil keyfi, iskele keyfi yapmak isterseniz arkadaşlarınız barı hazır bir halde sizi bekliyorlar. Yine Schiller marka kahvelerden, çekirdeklerden size orijinal kahve sunumları yapıyorlar. Yine Türk kahvesi ikramı var. Ayrıca tabii ki Titanic Deluxe Belek'in konsepti dahilinde premium marka birçok içecek var. Şezlong'da da keyif yaparken derinden denize girebilirsiniz. Az önce sahili göstermiştim yürüyerek denize girmek isteyen misafirlerimiz için. Ama derinden denize girmek isterseniz buradaki platformları kullanabilirsiniz. Tabii ki duş imkanı var. Sudan çıktığınızda duşunuzu alabilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi çok sayıda iskelede şezlong ve şemsiye var. Sahilde çok sayıda şezlong, şemsiye var. Bence gayet güzel ve kaliteli güzel bir konsept olmuş. Sabah erken açılması bence ayrı bir avantaj. Hani sabah 8'de gelip keyif yapmak istediğinizde barın açılma saatini beklemiyorsunuz. Direkt kahve siparişini verebiliyorsunuz diyelim ve iskele ile ilgili de bilgilerimizi tamamlamış olalım. Efendim birinci iskeleden sonra şimdi ikinci iskeleye geldi sıra sizlere bilgi vermeye. Bu defa hani sahile ilk geldiğinde bahsetmiştim. Gazebo ya da pavilyon diyebiliriz. Daha izole, size özel alanların bulunduğu, ailenizle keyif yapabileceğiniz bölümler bunlar. Elbette rezervasyonlu ve bir ücreti mukabilinde sizler için ayrılıyor. Bu alanın özelliği aslında gün boyunca buradan hiç ayrılmanıza gerek kalmadan tüm servisi burada alabiliyor olmanız. Yani bir taraftan deniz keyfinizi yaparken yiyecek menülerindeki konsept içerisinde bulunan menülerde, seçeneklerde diyelim sizlere sunulmakta. Soğuk meyvesinden şampanyasına, işte içeceklerinizden dondurmasına kadar buraya servis yapılabiliyor. İsterseniz bir de şuradan bilgi vermeye çalışayım. Bir taraftan şezlonglarda güneşlenebilirsiniz veya denizin üzerindeki hamakları kullanabilirsiniz. Diğer taraftan hani bebek falan varsa burada çok rahat, keyifli bir şekilde onunla zaman geçirebilirsiniz. Mini barı sürekli tazeleniyor. Hem şişe içecekler var, hem kutu içecekler var, sodalar, sular. Hani neye ihtiyaç duyuyorsunuz artık buraya servis yapılıyor. Ama elbette bunun için belli bir miktar ücret ödemeniz gerekiyor. Tekrar ediyorum, iskele kullanımı deyince hani iskele ücretliymiş gibi düşünmeyelim. Karşı iskelemiz son derece konforlu bir şekilde misafirlere konsept halinde hizmet veriyor. Ama daha ayrıcalıklı hizmet almak isteyen misafirlerimiz de gazeboların, pavilyonların olduğu bu alanı değerlendirebilirler. Eğer ya ben deniz üzerinde olmak istemiyorum, pavilyonum olsun ama sahilde olayım derseniz de işte o zaman karşıdaki hizmet alanlarını değerlendirebilirsiniz. Onlar da çok şık, onlar da çok güzel. Baktığımızda tabii bunların fiyatları da aslında konumlarına göre farklılaşıyor. Yani öndekiler biraz daha yüksek fiyatlı olabiliyor. Ortalama fiyatları tabii söylemek çok yanıltıcı olabiliyor. Sezona göre değişiyor ama yani 150 euro ile 250 euro arasında değişebiliyor. 4-5 kişi kullanabiliyorsunuz. Bu arada kolay gelsin. Kaçamazsınız. Şu anda pavilyonda tatiline devam eden misafirimiz için arkadaşlarımız yine servislerini yapıyorlar. Çok tutmayalım sıcakta ama örnek olarak göstermek istedim. Son bir bilgi daha. Şu anda uçuş yapan, adı neydi bunun? Gyrocopter. Bu Titanic Belek'te de var. Titanic Deluxe Belek'te de var. Hemen şu arkamda gördüğünüz kulübedeki görevli arkadaşlarımızdan information alarak bu uçuşu gerçekleştirebilirsiniz. O da yine bilgi olarak aklınızda bulunsun. Hello. Merhaba. Nasılsınız? Deniz güzel mi? Deniz güzel mi? İyi tatiller. Evet, videolarımızı takip eden misafirlerimizden onlarla selamlaştık. Ve tekrar sahildeki görüntüleri ekleyerek yavaş yavaş dönüşe geçebiliriz. Ana binaya doğru turumuza devam edebiliriz.
Efendim şimdi plaj alanından tekrar otel bölümüne geçeceğiz. Bu defa trenle döneceğiz. Tekneyle, botla geldik, tren döneceğiz. Ama benim gözümden kaçmadı, anlatmayı unuttum. Wood Fitness alanı. Spor yapan misafirlerimiz sabah erken saatlerde de akşam saatlerini burayı kullanabilirler. Son derece güzel bir atmosferi var. Elbette ana binada bir fitness bölümü var ama bence burası son derece keyifli. Sizlere hatırlatmak anlamında videoya eklemek istedim. Efendim sahilden ayrılacağız ama bir hizmet noktası daha gözüme çarptı. Bitmiyor zaten. Burada Bali House'lar var. Eğer deniz kokusuyla, dalga sesleriyle masaj yapmak isterseniz bu alanı kullanabilirsiniz. Tabii ki rezervasyonlu ve ekstra ücretli olmak kaydıyla. Hello. Evet, burada yine konusunda uzman arkadaşlarımız size plajda masaj yapmak için bekliyorlar. Bir görevli arkadaşımız daha var, rezervasyonları alıyor. Ve hani sahilde güzel bir Bali masajı almak isterseniz gayet güzel açık hava ortamında dalga sesleri, deniz kokusuyla buradan da faydalanabilirsiniz diyelim. Şimdi yavaş yavaş artık dönme zamanı geldi. Efendim şimdi plajdaki çalışmamızı bitirdik ve trenle dönmeye karar verdik demiştik size göstermek adına. Ve bu güzel trenle, senin trenle dönüş yapacağız ama dejavu yaşıyorum. Teknede kaptanımız da iki abiydi, trene bindik yine de iki abi. Yani başka kaptan şoför yok mu diyeceksiniz de. Abi Var arkadaşlarla değişim yaptım diyeceğim. evet, arkadaşlar değişim yapıyorlarmış. Peki abi kapatıyoruz ve trene biniyoruz. Kolay gelsin. Bu arada tekne de geliyor bakın. Hemen iskele şurada. Yani hem tekneyle hem trenle sürekli olarak shuttle servis yapılıyor. Neredeyse hiç beklemiyorsun. Yani 5 dakika maksimum mutlaka şey yapıyor. Tren geliyor veya tekne geliyor. Biz de şuna binelim bakalım. Ve efendim Titanic Deluxe Belek'te oda keşfimize başlıyoruz. Ben yine her zaman yaptığım gibi sizlere ilk olarak standart kategoride yani Titanic Deluxe Belek'e gelmek istediğiniz zaman alabileceğiniz en uygun fiyatla bizim listelerimizde size en ekonomik olarak sunduğumuz odadan bahsedeceğim. Standart odanın aslında kapasitesi 2 yetişkin artı 1 çocuğun konaklamasına uygun. Yani 2 artı 1 dediğimiz konaklamaya uygun. Toplamda 34 metrekarelik kullanım alanı sağlıyor misafirlerimize. Oldukça yüksek konforda konaklama imkanı sağlayan bir oda burası. Zaten görüntü itibariyle baktığınızda 5 yıldız kategorisinde deluxe bir otelde olması gereken tüm olanakları sağlıyor. Oldukça kaliteli parke, laminat parke zemin var. Yatak başucunda gayet güzel bir dekor kullanılmış. Sarkıt lambalarla ışıklandırma gayet iyi. Hem gözü yormuyor hem de yeterli derecede. Zaten gün ışığı aldığı için de odanın içinin gayet ferah olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi odanın özellikleriyle ilgili bilgiler verirken tabii en çok bizim ihtiyacımız olan nedir? Minibarla ilgili sunumlar ve banyo ile ilgili sunumlar. Minibardan başlayalım. Burada çay kahve ikram bölümü var. Tabii ki krakerler, cipsler, çerezler de konsepte dahil olarak ilk girişte misafirimize sunuyor. İçecek bölümünde ise şöyle açalım. Soğuk içecek konsepti olarak bira, soft içecekler, meşrubatlar, meyve suları, soda bulunuyor. Hemen şu bölümde çikolatalı gofret ve olips var. Burada kullandığınız ürünlerin yenisi ertesi gün tekrar dolduruluyor. Diğer odaları gezerken tek tek minibarları açmayacağım. Çünkü hemen hemen hepsi aynı konsepte. O yüzden uzun uzadıya anlatmaya gerek yok. Bir de banyoya göz atalım isterseniz. Atalım mı? Peki atalım. Buyurun. Evet. Odanın banyosu içeri girerken böyle beyazlı siyahlı, hoş, güzel, şık bir banyo lavabosuyla bizi karşılıyor. Banyo tezgahıyla bizi karşılıyor. Bir de isterseniz şöyle aşağıda tertemiz havlularıyla beraber buklet malzemelerinden bahsedelim. Burada da Melin Guess marka, yanlış hatırlamıyorsam yine Amerikan ürünü olması lazım. Tüm vücut ve saç tipleriyle uyumlu şampuanlar ve saç kremleri kullanılıyor. Bunun yanı sıra tıraş jelleri, gayet yüksek standartta Marvis markalı diş bakım setleri, hatta şeye kadar var, tırnak makasına kadar sunulmuş. Yine sabunlar da bu şekilde. Gayet güzel, geniş bir duşakabin var. Hani rahatlıkla duş ve banyo ihtiyacımızı sıkılmadan, bunalmadan görebileceğimiz bir genişliğe sahip. Burada klozet, makyaj aynası, saç kurutma makinesi hemen şurada işareti üstüne koymuşlar. Bu şekilde ihtiyaçlarımızın tamamını banyo ile ilgili bizlere sunmuşlar. Banyodan çıkarken de karşımızda büyükçe bir dolap bölümü var. 3 kapaklı. Birinci bölümü açtığımızda raflar var. İkinci bölümü açtığımızda bornozlarımız ve terliklerimiz var.
3 terlik, 3 bornoz var burada. Sebebini söyleyeceğim. Hani 2+1 demiştik ya, bu odayla ilgili ben özellikle bir şey rica ettim arkadaşlardan. Bakın burada da ücretsiz kasamız var. Şimdi şöyle tekrar açıyorum, geri dönüyorum. Şu kapağı kapatalım. Bakın hemen karşımızda açılmış bir yatak görüyoruz. Bu arada valizlerle ilgili gayet geniş bir alan oluşturulmuş. Televizyon ünitesinin, aynalı televizyon ünitesinin altında uzunca bir sehpa var. Ve sağlam böyle mermer üzerinde şey var, ne diyelim. Valizlerinizi rahatla koyabilirsiniz yani. Bir çalışma masası, gayet güzel dekoratif bir ayna ve buradaki koltuğun açılmış halini görüyoruz. Az önce söylemek istediğim şey buydu. Hani 2+1 konaklama uygun dedik ya. Bu tarafa baktığımız zaman 2 tane büyük boy yatak. Yani şu yataklarda gayet rahat bir şekilde büyük yetişkin rahatlıkla yatar. İsterseniz bunu birleştirilmiş olarak, yani 2 kişinin, ebeveynlerin kullanabileceği şekilde düşünebilirsiniz. Ve burada da bir tane ek yatak dediğimiz veya kanepenin açılarak yatak şeklinde kullanabileceği bölümü görebiliyoruz. Bunun dışında manzara ile ilgili tabii biz Titanic Deluxe Bellek'te manzara konusunda garanti veremiyoruz. Çünkü binanın yapısı itibariyle otelin bize bir garantisi olmuyor. Ama mesela bu oda böyle bir manzarayı görüyor. Havuzlar görünüyor ve hemen alt tarafta da spa merkezinin, işte hamamın kubbeleri görünüyor diyelim. Gayet güzel. Zaten otelin genel anlamda etrafı doğayla kaplı durumda, yani ağaçlarla kaplı durumda. Bir bölümde nehir görüntüsü var, bir bölümde havuz görüntüsü var. Diğer bölümde golf sahaları görüntüsü var. Yani etrafında sizi rahatsız edecek bir görüntü yok. Odaların hiçbirisinde manzara konusunda rahatsız edici bir durum sizi karşılamayacak. Odanın genel bilgileri bu şekilde. Zannediyorum olabildiği kadar bilgi vermiş oldum. Şimdi yavaş yavaş diğer odaları keşfetmek üzere turuma devam edeceğim. Bu arada merkezi klima kullanılıyor. Son derece verimli olduğunu söyleyebilirim. Ya ben mesela şu anda odaya girdiğimde, dışarısı daha sıcaktı tabii. Dışarı alanları gezdik, geldik. Buraya girdiğimizde şöyle bir oh be dedik. Siz de odaya girdiğinizde bu konforu yaşayacaksınız. Bundan emin olabilirsiniz. Yavaş yavaş bu odadan ayrılıyorum. Efendim, standart odadan sonra şimdi sizi Bali tarzında mimariye sahip olan Bali House odaya getirdim. Şimdi bu odalar hemen ana binanın yan tarafında, aslında çok yakın mesafede, böyle bir 70-80 metre mesafede özel kategoride odalar. Ana binadan bağımsız odalar. Üstümüzde oda yok. Kendine has, kendine münhasır bir bloktayız şu anda. Ve odanın genel yapısı itibariyle tabii daha farklı, daha yine böyle dediğim gibi Bali atmosferinde çatı ve genel dekorasyonu var. Bahçeye açılanları var, bir de havuza açılanları var. Swimweap olarak Bali House rezervasyonu yaptırırsanız buradan çıktığınızda havuza açılıyor olacak. Şimdi havuza açılanlar dolu olduğu için biz şu anda bahçeye açılan odadayız. Ancak bunun havuza açılanını birazdan göstereceğim size. İç dekoru birebir aynı olmak üzere. İçerideki hizmetler birebir aynı olmak üzere. Yani minibar konsepti az önce gösterdiğim standart odalı birebir aynı. Çerezler, cipsler, çikolatalı gofretler, birası, kutu çiçeklerin, meşrubatların tamamı konsepte dahil. Bu arada tabii ki sizlerin de ben anlatırken odayı incelemenizi sağlamaya çalışıyorum. Burada siyah seramikler kullanılmış, daha doğrusu koyu gri seramikler kullanılmış. Odanın diğer bölümünde böyle bir oturma alanı var. Yine aydınlatmalar ve genel yukarıdaki kısım, tavan kısmı ahşapla dekore edilmiş. Odanın girişinde de yine doğal malzemelerle yapılmış bir dolap var. Hani böyle Bali'de kullanılan tarzda. Burada kasa var. Burada bornozlar ve terlik var. Ve döndüğümüz zaman da burada da banyosu var. Son derece sade ama bir o kadar şık. Duş alanı son derece geniş. Buklet malzemeleri yine aynı şekilde standart olduğu gibi Melingels marka. Gayet kaliteli. Bu aslında terazilere ben çok da anlam veremiyorum. Ya tatildeyken insan neden tartılıp dursun ki, bilemedim yani. Evet. Hani özellikle yemekleri bu kadar güzel bir otelde herhalde kilo almamak için uğraşmak biraz eziyete dönüştürür işi. Burada küçük bir makyaj veya çalışma masası var. Burada açıldığı zaman yatak olabilen bir kanepe var. Burası yine bahçeye açılan bir perdeyle bölünmüş durumda. Şimdi bu odayı genel olarak özetledikten sonra size havuza açılan Swimweap dediğimiz Bali House'u göstermeye çalışacağım. Burayı zannediyorum ifade edebildim. Bizim isteğimiz aslında genel olarak hani Bali House bir oda aldığımız zaman şuradaki kapıyı açınca bahçeye değil havuza çıkmak olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden havuzu göstermek üzere Swimweap bir Bali House'a doğru geçiş yapacağım. Hemen yan tarafta zaten. Orası dolu olduğu için içine giremeyeceğim ama bir bakalım ne durumda.
Ve işte burası da Bali House'ların Swimap özellikli olanları. Yani az önce gezdiğimiz oda buradaki odaydı. Özür dilerim. Hemen onun yan tarafındaydı. Onun önündeki odanın terasa çıkan kısmı direkt havuza açılıyor. Zannederim ifade edebildim. Anlayacağınız üzere bakın hep eşyalar falan var. Swimap olanları gösterme şansım maalesef olamadı sezonun ortasında olduğumuz için. Ancak siz eğer Bali House tercih edip direkt havuza çıkan Swimap bir oda almak isterseniz buradaki odalardan bir tanesini alacaksınız. Rezervasyon tarihinizde müsaitlik varsa. Çünkü bunlar çok tutulan odalar. Sebebi ise daha izole, diğer misafirin olmadığı, neredeyse hemen hemen sadece buradaki misafirlerin kullanabildiği diyebileceğimiz bir havuzdan oluşuyor. Dolayısıyla hani üstümüzde oda da olmayınca daha böyle rahat, bahsettiğim gibi daha izole bir alan isteyen misafirlerimiz buradaki odaları tercih edebilirler. Az önce içini gösterdiğim odalarla buradaki odaların iç dekoru, büyüklüğü ve içindeki ikramlar, minibar konsepti, banyo bukletleri tamamen birebir aynıdır. Bunun dışında tek farkı Swimap özelliği olanlar veya bahçeye açılan özelliği olanlar şeklinde ayrılmaktadır. Elbette fiyat farkı var zaten. Buna göre sizler de tercihinizi yapabilirsiniz diyelim. Ve şimdi bir de tabii Titanic Deluxe Belek'teysek en meşhur oda tiplerinden bir tanesi, en popülerlerden bir tanesi Maldiv villaları. Ben esas orayı göstermek istiyorum size. Müsaadenizle yavaş yavaş oraya doğru ilerliyorum. Bu arada hatırlatma yapmak istiyorum. Lütfen şu anda videoyu izliyorsanız ve anlatımlarım tatil değerlendirmenize katkıda bulunuyorsa rezervasyonunuzu tatil ekibimizden yapmayı ihmal etmeyiniz. Bizim için en önemli şey bu. Talepleriniz, tercihleriniz bizim için çok çok kıymetli. O yüzden rezervasyon tercihlerinizi tatil ekibimizden yana kullanmanızı rica ediyorum. Elbette beğeni ve abone tuşlarına basarsanız da YouTube kanalımıza destek olmuş olursunuz diyerek Maldiv villalarına doğru yürüyüşe başlıyorum. Ve efendim şimdi sırada Titanic Deluxe Belek'in en popüler, en sevilen ve misafirin en çok tercih etmek istediği odalardan bir tanesi var. Maldiv House'dayız, Maldiv suite'lerindeyiz. Şimdi buranın ben önce drone görüntüsünü yukarıdan göstermek istiyorum size. Maldiv House'lar iki tane büyük havuzun tam ortasında. Bir tarafımızda ana havuz var, bir tarafımızda olimpik havuz var. Dolayısıyla her iki taraftan da hem giriş kapısı bölümünden de aynı zamanda teras kısmından da direkt havuza girebiliyorsunuz. Arkadaki yani giriş bölümündeki havuzu birazdan gösterelim. Önce odanın içini ve öndeki bölümden bahsedelim. Anlayacağınız üzere aslında burası balayı çiftlerimiz için çok ideal bir oda. Artı 12 yaş diyeceğiz. Çocuk misafirin buraya kabul edilmiyor. Çok uygun değil çünkü. Gördüğünüz üzere bir banyo bölümü yok. Ayrılmış bir bölüm yok. Sadece klozet alanı, duş alanı ve hemen ortasında çok dekoratif, güzel bir küveti var. Buklet malzemeleri yine diğer odalarda olduğu gibi yüksek standartta misafire sunulmakta. Çok şık, sade bir banyo lavabosu. Banyo lavabosunun arkasında grili beyazlı mermer desenli çok güzel seramikler var. Bunun dışında ağırlıklı olarak beyaz kullanılmış. Minibar konsepti diğer odalardan farklı. Nasıl farklı hemen gösterelim. Öncelikle kapsül kahve makinesi var. Schiller marka kapsül kahveler. Ve aynı zamanda yine çaylar var. Schiller marka çaylar var. Kuşburnu çayı, siyah çay, yeşil çay, nane çayı gibi seçeneklerle beraber. Burada krakerler ve gofretler, ilaveten diğer odadan farklı olarak, standarttan farklı olarak Pringles var, Oreo var, gözüme çarpan ve dolabı açtığımız zaman da yine diğer odalardan farklı olarak şişe bira hem daha fazla sayıda ve çeşitte, aynı zamanda jelibon şekerlemeler var ve yine kola, ice tea, su, soda gibi soğuk içecekler var. Her zaman söylediğim şeyi bir daha söyleyeceğim. Kullandığınızın yerine yenisi konuluyor. Geldik yatak bölümüne. Çok şık. Yine beyazlarla beraber böyle biraz hani Maldiv atmosferini biraz daha hissettirecek sadeliğe ve doğal dekorasyonlara sahip. Işıklandırması gayet yumuşak. Hiç gözü rahatsız etmiyor. Çeşitli noktalarda bölünmüş aynalar var. Hem yatak başucunda hem karşısında. Tek yekpare büyük bir ayna değil ama hemen hemen her köşede aynaları görebilmek mümkün. Aydınlatmaları da öyle. Bakın hani böyle çok kristalli veya süslü püslü avizeler değil de daha çok sade ama doğal görünümlü avizeler. Burada bir tane kanepe yine sohbetler sırasında kullanabileceğiniz makyaj aynası veya çalışma aynasıyla beraber üstünde de televizyon yerleştirilmiş. Şimdi şöyle biraz kapıya doğru İbrahim kardeşimi göndereyim ve odaya bir de bu açıdan göz atalım. Tekrar diyorum artı 12 yaştır. Balayı çiftlerimize veya daha izole ana binadan bağımsız, girişi çıkışı farklı olan bir oda kalmak istiyorsanız bu odayı kullanabilirsiniz. Elbette az daha unutuyorduk. Şuradaki dolaplarda da bornozlarımız var. Göstermeden geçmek olmaz. Bir açalım. Burada da bornozlar ve terlikler yine misafirimizin kullanımına sunulmuş durumda. Şimdi finali yapabiliriz. Şöyle ilerleyelim ve terasa doğru yürüyelim. Ben de hemen geliyorum. Kapıyı açacağım.
ve sabah uyandınız. Bir Maldiv House rezervasyonundan sonra akşam saatlerine, gündüz saatlerine gelmiştiniz. Sabah uyandınız. İlk olarak kahvenizi burada içebilirsiniz. Minibar konseptinde kapsül kahvemiz vardı hatırlarsanız. Sabah uyandığınızda ilk kahvenizi gayet lezzetli bir şekilde burada tadabilir. Hatta isterseniz önce bir havuza atlayıp çıkıp sonra kahve keyfinizi yapabilirsiniz. Gün içerisinde 2 tane önemli bilgi vereceğim size. Gün içerisinde burada tatil keyfiniz devam ederken, şimdi orada masamız vardı, aşağıda şezlonglarımız var. Buyurun efendim, buraya alayım ben sizi. Tabii ki havlularımız, şezlonglarımız hazır durumda. Buradan havuza iniş yapılabiliyor. Ana havuzdayız. İsterseniz arka taraftaki olimpik havuzda kullanabiliyorsunuz. Ve burada eğer acıkırsanız, bir şeyler yemek isterseniz şöyle bir hizmet sunuyorlar. Hani aşağıda havuzun etrafındaki pavilyonlar var ya, ekstra ücretli olarak kullanılabilen, yeme içme konseptinden faydalanabilen, yani buraya servis alabiliyor o pavilyonlar. Maldiv House'larla kalan misafirlerimiz de buradaki kare koddan açılan menüden odanıza sipariş verebiliyorsunuz efendim. Yani oda servisi ücretli değil. Ancak buradaki menü dahilinde. Bunu unutmayalım. Pizzalarınız, makarnalarınız, hamburgerleriniz, dönerleriniz, meyveleriniz, tatlılarınız konsept dahilinde, buradaki menü dahilindeki her şeyi buraya sipariş verebiliyorsunuz. Tabii ki içeceklerinizi de söyleyebilirsiniz. Yani bir kabana, bir pavilyon almış gibi oradaki hizmetler neyse aynısını da buraya alabiliyorsunuz. Oradaki pavilyonların ortalama 100 Euro'dan başladığını düşünürsek siz rezervasyon yaptırırken aslında bir Maldiv House'un fiyatından düşerek neredeyse hani standardın biraz üstünde ücretle bu odayı alma şansınız var. Üstelik ek hizmetler de var. Yani bu oda kalan misafirlerimiz alakart restoranlardan bir defa ücretsiz faydalanabiliyorlar. Çok önemli bir ayrıntı. Ve daha da güzel bir şey var. Yine ekstra ücretli olan ve sabah saatlerinde alakart kahvaltı sunan Silk Restoran'da sabah saatlerinde villa misafirlerine orası ücretsiz kahvaltı veriyor. Ve Maldiv House'larda kalan misafirlerimiz de orada kaldıkları süre boyunca ücretsiz olarak kahvaltı, serpme kahvaltı alabiliyorlar. Ana restorana gitmenize gerek yok. Hemen şurada karşıda özel bir noktada, nehrin kenarında güzel bir kahvaltı sizleri bekliyor. Manzara güzel. Herkes yüzüyor, herkes güneşleniyor. Biz de burada pantolonla, ayakkabıyla bize gülenlere bakıyoruz. İşte böyle. Canımız çok çekiyor ama şimdilik çalışmak zorundayız. Yavaş yavaş buradan ayrılalım. Turumuza devam edeceğiz. Ancak tabii otel çok büyük bir otel. Çok sayıda odası var. Biz örnek olarak bazılarını göstermeye çalıştık size. Şimdi buradan ana bina içerisinde biraz turlayacağız. Özellikle kış aylarına gelen misafirlerimiz için de Titanic Deluxe Belek çok konsepti geniş ve güzel donanımlar sunan bir tesis. İç alanlarına görüntüler sunacağız ve turumuza devam edeceğiz. Umarım bu odayı beğenmişsinizdir. Bence sadece odanın dekoru ve kullanım imkanları değil, konsepti de çok güzel. Rezervasyon yapmak isterseniz bizler tatil ekibi olarak taleplerinizi memnuniyetle bekliyoruz. Lütfen o değerli rezervasyonlarınızı bizden esirgemeyin. Bu emeğimize karşılık bizim için en önemli olan şey rezervasyonunuzu bizden yaptırmanızdır. Lütfen unutmayın diyerek Titanic Deluxe Belek turumuza devam ediyoruz. Bu arada kapıdan çıkarken olimpik havuzda gösterelim. Odaların konumunu göstermek açısından bir kez daha bakalım. İşte burası da olimpik havuz noktası. Maldiv House'ların sağ tarafındaki bölümde gördüğünüz beyaz blokların tamamı Maldiv House'ların girişleri. Aynı şekilde karşıdaki odalar öyle. Drone görüntülerinde çok net bir şekilde ifade edebildiğimi düşünüyorum. Bu havuz ana havuza göre çok daha sakin. Özellikle kulaç atarak yüzmeyi seven misafirlerimiz burayı çok sevecekler. Maldiv House'un sadece isimde değil, olanakları açısından da gerçekten Maldivleri andırdığını bir kez daha görmüş olduk. Artık turumuza devam edebiliriz. Ana binaya yönleniyorum. Efendim bugün size içini gezdiremeyeceğim ama dışarıdan bilgi vermek istediğim family odalardan bahsetmek istiyorum. Arkamda gördüğünüz hani villaya benzer bloklar diyelim. Her birisi içinde 2 ayrı odadan oluşan family odalar barındırıyor. Bunların zemin katta olanlarına Swim-Up'lar diyoruz. Yani Swim-Up Family oda aldığınızda direkt havuza girme özelliği sahip olacak. Ortada olanlar Family Balcony isimli odalar. Yani balkondan merdivenle aşağı inerek havuza girebiliyorsunuz. Ama ortadaki katlarda bulunan odaların da şezlongları var burada. Yani sadece zemin katlardakileri değil, ortadaki katların da aşağıda şezlongları var. En üst kattakilerin şezlongu yok sadece. Onlar kendi teraslarında güneşlenebiliyorlar. Oraya da Family Garden oda isim veriliyor. Bunların şu anda müsaitliği olmadığı için işlerini gösteremiyorum size. Ama dışarıdan göstermek istedim. Maldiv evlerinin hemen arkasındayız. Olimpik havuzun hemen yanındayız. Ana havuzun devamı olarak burayı da gösterelim. Evet, tekrar bir oda var aklımızda. Özel dizayn bir oda. Özellikle balayı çiftlerimde mutlaka göstermem lazım. Oraya doğru devam ediyorum.
Efendim Titanic Deluxe Belek'te oda turumuzun sonuna geleceğiz ama finali farklı ve özel bir odada yapmak istedim. Şu anda bir villaya geldik. Villanın aslında en büyük özelliği en başta söylemek istiyorum. Tamamen izole olması. Yani bu villada kalan misafirlerin dışarıdan herhangi bir şekilde görünmesi mümkün değil. Dışarıdan birilerinin buraya girip çıkması mümkün değil. Dolayısıyla burada gördüğümüz havuz ve şezlonglar ve kullanım alanı tamamen bu villaya ait. Şimdi yan yana burada tabii farklı villalar var. Farklı büyüklükte villalar var. Şu anda gezeceğimiz villa bir yatak odalı. Üst kat ve alt kattan oluşuyor. Alt katta yemek odası, oturma odası var. Üst katta yatak odası var. 2 tane banyosu var. Ve ortalama 340 metrede kullanım alanı sunuyor. Havuz tamamen az önce bahsettiğim gibi burada kalan misafirlere ait. Ve yine içeriye doğru ilerlerken ben bir taraftan da villanın özel hizmetlerinden bahsetmek isterim. Özellikle 7 gece ve üzeri kalan misafirlerimiz için sahildeki gazebolardan, pavilyonlardan bir tanesi buradaki villa misafirlerine tahsis ediliyor. Yani sabah siz buradan hani sabah uyandığınızda buggy çağırıp ki bu hizmet de villada kalan misafirlerimize özel olarak veriliyor. Buggy sizi kapınızdan alıyor, gazebonuza sahile götürüyor. Oradaki hizmetler zaten konseptin içerisinde. Bütün yiyecek içecekler, meyveniz, soğuk meyveniz, pizzanız, işte sandviçiniz, dondurmanız her şey oraya servis yapılıyor. Ve akşam da tekrar odanıza gelip sonrasında müzik dinlemeye, eğlence programlarına yine buggy'nize gidebiliyorsunuz. Yine 7 gece ve üzeri kalan misafirlerimiz için bu villada kalan misafirler için ücretsiz havalimanı transferi de var. Bunun dışında aklıma gelen mesela çamaşırhane hizmeti var. Yani eğer burada kalıyorsanız çamaşır yıkamanıza ve ütülemenize gerek yok. İhtiyaç duyduğunuz her zaman size özel ücretsiz olarak çamaşırhane hizmeti veriliyor. Bir butler hizmeti var. Aslında bunu belki en başta söylemem lazımdı. Villa misafirlerine özel olarak yeme içme servisi yine buraya belli menü dahilinde sunulabilmekte. İçeride bir menü görürsem göstereceğim size. Şimdi artık yavaş yavaş villanın içine girerek oda özelliklerinden bahsedelim. Akşama aklıma gelen başka özellikleri varsa onları size anlatmaya çalışacağım. Tekrar şuradan içeri doğru yönleniyorum. Efendim şimdi villanın içine geldik. Kusura bakmayın hava gerçekten çok sıcak. 2 Ağustos'ta Antalya'da hani böyle bir çalışma yapmak gerçekten kolay değil. Elbette işimizi yapıyoruz. Hiçbir iş kolay değildir ama biraz böyle size yansıttıysam onu söylemeye çalıştım. Şimdi villanın içine girdik. Şu anda salon ve yemek odası bölümündeyiz. Burada bir yatak odası var demiştim. Ama eğer böyle çocuklarla falan gelirseniz ek yataklar atılabiliyor. Mesela buraya misafir girişi olacak. Bir ek yatak atılmış. Bu arada hemen parantez içine söylemeliyim ki odalarda biz çekim yaptıktan sonra housekeep ekibi bir daha giriyor ve temizlik ve dezenfekte düzenleme işlemini yeniden yapıyorlar. Bilginiz olsun. Yemek odası, yemek takımı çok şık. Özellikle kullanışlılık açısından tüm dekorasyonun temizliği, titizlikle hazırlanmış olduğu ve yeni durumda olduğu. Her ne kadar bu odalar hani geçen sene veya birkaç sene içinde yapılmamış olsa da son derece yeni durumda görünüyor. Ve bu odaya özel ikramlar burada misafirlere sunulmuş. Oreo'lar, krakerler veya işte cipsler, çerezler, özel çaylar, yine kapsül kahveler ve eğer isterseniz Türk kahvesi de mesela bu diğer odalarda yoktu. Çayınızı demleyebilirsiniz, kahvenizi hazırlayabilirsiniz gibi hizmetler var. Burada mini bar yok, mini buzdolabı var. Hemen şurayı şöyle açalım. Aynen tahmin ettiğim gibi ihtiyaç duyacağınız tüm içecekler buraya servis ediliyor. Elbette konsept halinde olanlar. Aşağıda enerji içecekleri gözüme çarpıyor. Şişe biralar gözüme çarpıyor. Yukarıdaki meyve sularını zaten gördünüz. Schweppes'ler, Sprite'lar, Fanta'lar. Burada Snickers'lar, Mars'lar, M&M'ler, jelibonlar. Aslında bunlar sadece ikram olarak hani konsept halinde sunuluyor ama başka istekleriniz varsa mesela dondurma isterseniz zannediyorum onu da getirecekler. Veya meyve isterseniz bunu da getireceklerdir. Buradaki dolabı açtığımız zaman eşyalarınızı bırakabileceğiniz küçük bir bölüm olarak düşünebilirsiniz. Valizlerinizi, ayakkabılarınızı bırakabilirsiniz. Burada bir banyosu var ama duşlu banyo. Yani basitçe hızlı hizmet almak istediğinizde kullanabileceğiniz bir banyo. Ve buradan yukarıya çıkıyoruz yavaş yavaş şimdi. Şimdi odanın ikinci katına çıktık ve burada da bir büyük yatak odası var. Yatak odasından önce isterseniz burada çok şık bir banyodan size bahsetmek istiyorum. Bu odada banyonun tabii farklı özellikleri var. Öncelikle çok geniş bir banyo, çok rahat bir banyo, dekoratif bir küvet var. Ve bu küvetin hemen odayla arkasında şöyle göstermek istiyorum. Odayla arasında açılır kapanır göz teması sağlayabileceği bir özelliği var. Buklet malzemeleri Bulgari marka kullanılmış. Çift lavabolu çok şık bir banyo tezgahı. Hemen karşıda da duş alanı var. Dolayısıyla banyo keyfinizi artıracak bir görüntü olduğunu söyleyebiliriz. Yatak bölümüne tekrar döndüğümüzde gayet güzel görünümlü, kaliteli bir parke zemin. Çok büyük, çok rahat, uyku kalitesini sonuna kadar yaşatacak bir yatak donanımı. Daha böyle klasik tarzda mobilyalar, televizyon dolabı, perdeler ve gerçekten çok yüksek standartta bir oda
sizleri karşılıyor. Buradan aşağı baktığımız zaman da bir çalışma masasıyla beraber kendi havuzunuzu, villanıza ait havuzu gözlemleyebilirsiniz. Bu odayla ilgili genel özellikleri bu şekilde özetlemiş oldum. Umarım verdiğim bilgiler sizlerin tatil seçiminize katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Villa kategorisinde bir odayla daha izole tatil yapmak isterseniz Titanic Deluxe Belek'te villalar sizleri bekliyor. Dilerseniz bir yatak odası daha olan veya iki yatak odası daha olan villalardan da tercih edebilirsiniz. Yorgunluğumun size yansıdığıyla alakalı olarak bir kez daha özür dilerim. Bu turumu da villa bölümünde sonlandırıyorum ve devam ediyorum. Efendim Titanic Deluxe Belek'te keşfimiz devam ediyor. Odalar turumuzu bitirdik. Biraz da çocuk kulübünden bahsetmek istiyorum. Teenie Club'dayız. Burası 1 yaştan itibaren 16 yaşa kadar hem bebek hem de genç misafirlerimizin hizmet alabileceği çok donanımlı bir çocuk kulübü. İçeriye girerken görevli arkadaşlarımız yaş gruplarına göre çocukları ayırıyorlar. Ve çok sayıda özel eğitim almış personel, ekip arkadaşlarımız çocuklara hizmet veriyor. Bebek bakım odalarından, onların oyun odalarından, yumuşak zeminli oyun odalarına veya sanatsal aktiviteler yapabilecekleri boyama atölyelerinden, kumaş boyama, seramik boyama veya ahşap şekillendirme atölyelerine kadar birçok atölye var. Bunun dışında çok önemli bir müzik atölyesi var. Çocuklar burada gitar çalmayı, piyano çalmayı veya bateri çalmayı öğrenebiliyorlar. Çok sayıda aktivite odasından kısa kısa görüntülerle fikir vermeye çalışacağım size. Tabii gün içerisinde hemen yanımda gördüğümüz board'dan faydalanarak çocukların ilgi duyacakları aktivitelere göre de onları yönlendirebilirsiniz ve buradaki saatlere göre eğlenceli aktivitelere katılmasını sağlayabilirsiniz. Ben şimdi içeride kısa bir tur atacağım. Her bölümde anlatım yapamayabilirim ama en azından görüntülerle kulübün ne kadar donanımlı olduğunu size ifade etmeye çalışacağım. Yavaş yavaş başlayabiliriz. Efendim Tiny Kids Club'dan çıktık. Şimdi elektrikli oyunların olduğu, elektronik oyunların olduğu bölüme geçeceğiz ama burada masa tenisi masaları var. Elbette ücretsiz. Bu alanda da eğer ders almak isteyen arkadaşlar olursa onlara özel ders verebiliyorum ben. Ara sıra dışarı atsam da. Hey, ben kazandım. Efendim Teenie Club'ın hemen karşısında, çocuk kulübünün hemen karşısında bir oyun salonu var. Elektronik oyunlar var burada ve bowling var, bilardo var. Bowling hariç tamamı ücretsiz. Kısaca bir gezelim içeride, buyurun. Titanic Deluxe Belek'teyiz. Burada gördüğünüz oyunların tamamı ücretsiz. Ve efendim Titanic Deluxe Belek'te şimdi sıra geldi akşam yemeği ile ilgili görüntüleri size sunmaya. Ancak burada bir parantez açacağım. Çünkü otelin restoranı aslında sıra dışı bir konsepte ve tasarıma sahip. İçeri girerken siz de bunu fark edeceksiniz. İsterseniz yavaş yavaş ilk adımlarımızı atalım. Elbette menülerle ilgili görüntüleri size sunacağız ama içerinin genel dekorasyonunun ne kadar farklı olduğunu, ne kadar sıcak ve sizi hoş bir ambiyansta davet ettiğini görebilirsiniz.
Restorana girdiğimiz zaman tabii kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri burada sunuluyor ama özellikle sağ taraftaki rengarenk bölümün çocuk büfesi, çocuk bölümü olduğunu hemen ifade etmek istiyoruz. Bu arada ben bu çocuk restoranla ilgili, Tiny restoranla ilgili vagondan bahsetmek istiyorum. Restoranın simgesi aslında. Çocukların içinde yemek yemek için yarıştığı bir yer burası. Gerçek bir vagondur, tren vagonudur ve eski şeyden getirtilmiştir. Bu şekilde dekorasyonu yapılarak çocukların farklı bir ambiyansta yemek almaları sağlanıyor. Burayı da şöyle gösterdikten sonra hemen devam ediyorum. Şimdi çocuk büfesinde aslında ben iki şekilde ayırmak istiyorum. Birinci bölüm, hani böyle 5-6 yaş üzeri minik misafirler kendileri gelip buradan zaten seçebiliyorlar, göstererek sipariş verebiliyorlar. Buradaki arkadaşlarımız da onlara servis yapıyor. Ancak eğer bebekleri olan misafirlerimiz var ise onlar da mama yapımında kullanabilecek malzemeleri yine arkadaşlarımızdan talep edebilirler. Bebeğinizin özellikle tüketmesi gereken bir mama var ise lütfen buradaki arkadaşlarımıza bilgi verin. Onlar size yardımcı oluyorlar. Burada köfteler, makarnalar, onların damak zevkine uygun tatlılar veya diğer garnitürler bulunmakta. Şimdi bugün otelde Türk gecesi varmış. Türk mutfağından, Osmanlı mutfağından lezzetler tadacağız. Mesela burada tantuni, bizim Mersin bölgesinden. Bu arada hemen söylemek istiyorum. Misafirlerimizin restorana girmesine yaklaşık 15 dakika var. Hazırlıklar yapıldı. Onlar girmeden biz anlatım yapıyoruz. O yüzden hani ortalık çok sakin, misafirler nerede diye düşünmeyin. Şimdi tantuninin olması gerektiği gibi lavaşı, salatası ve sebze ızgaraları hazır ve misafiri bekliyor. Birkaç adım attığımızda benim aslında deniz mahsulleri büfesini en beğendiğim yerlerden bir tanesi. Çünkü özel bir dekoru var buranın. Size burada istediğiniz şekilde pişirebiliyorlar. Bugün panga ve kolyoz filete ızgaralar var. Elbette yanında sebze garnitürleri beraber. Kolay gelsin şefim. Ben menüleri gösterirken özellikle üstüne durmamız gereken konunun dekorasyon olduğunu bir kez daha azaltmak istiyorum. Bu görüntü gerçekten çok hoş, sıra dışı bir dekor. Burada gördüğünüz bölüm ızgaraların olduğu alan. Tabii ki kömür ateşinde. Yine hem sebze ızgara hem et ızgaralar burada yapılıyor. Bugün Adana kebap gözüme çarpıyor. Dana antikot var, dana filet mignon var ve tavuk ızgara var. Bunlar tabii günlere göre değişiyor. Misafirlerimiz her gün geldiklerinde farklı menülerde et ızgaraları burada alabilirler. Kolay gelsin, merhabalar. Ben böyle yemekleri gördüğüm zaman, tencere yemeklerini gördüğüm zaman esnaf lokantası gibi diyorum. Doğru mu söylüyorum? Neler var bugün? Ali Nazik yoğurtlu patlıcan. Izgaradan sonra bir başka bölüm aslında bizim damak zevkimize en yatkın olan lezzetlerin bulunduğu bölüm diyebiliriz. Biraz Türk mutfağının böyle enfes lezzetleri biraz da esnaf lokantasını andırıyor. Evet efendim, Ömer hoş şefim, geldiniz. kolay gelsin. Hoş geldiniz. Mikrofonu verdik ona, bize neler olduğunu anlatacak. Evet, yoğurtlu patlıcanımız var, Ali Nazik yemeğimiz beraber veriyoruz. Pilavımız var, bamyamız var, mantar kavurmamız var, baget haşlamamız var, perde pilavımız var, iç pilavı. İspir fasulyesinden güveçte kuru fasulyemiz var, patates püremiz var, içli köftemiz var. Mercimek çorbamız var, Evet. kelle paça çorbası var. Kelle paça da var. Tabii efendim. Muazzam. Kelle paça Bakalım bir. çorbamız da burada. Kelle paça çorbasını gece büfesine de koyman lazım. Ömer Usta. Aynen koyacağız efendim. Mercimek çorbamız var. Evet. Ben bugünkü menümü seçtim. Önce buradan pidemi alacağım. Sonra da Ömer şefimden kuru fasulyeyle iç pilav alacağım. Nasıl? Afiyet olsun efendim. Yanında da salata. Kolay gelsin. Nasılsınız? Ne var bugün menüde? Kuşbaşılı pidemiz var. Gayet güzel, nar gibi kızarmış. Hoş bir görüntü. Şimdi güzel tencere yemekleri, kuşbaşılı pide derken birkaç adım daha atacağız. Ömer şefim, bana yardımcı olur musun? Şimdi Tabii efendim, buyurun, biz hoş tabii geldiniz. en son 2 yıl önce gelmiştim. Evet. Yemeklerle ilgili, siz sıcak yemeklerle Evet. ilgili zaten restoran şefimizsiniz değil mi? Evet. Tamam. Bize neler olduğu konusunda yardımcı olursanız seviniriz. Piliç köftemiz var efendim. Parmak panemiz var, Doritos'lu. Sebzelerimiz var. Garnitürlü, brükselimiz, kapya biberimiz, charleston biberimiz. Şuradaki ne domates dedin kızartmamız. Ömer şefim? Piliç köftemiz. Şuradaki Parmak panemiz. Doritos. çok güzel görünüyor. Peki. Burası da Kolay gelsin. ayrıyetten yöresel yemeklerimiz. Hünkar beğendimiz var. Baget haşlamamız var. Garnitürlerimiz var. Ciğerimiz var. Patatesli ciğerimiz. Titanik'e özel.
Şimdi Ömer Şef'im, özür dilerim sözünü Buyurun. kestim. Bugün Türk gecesi olduğu için Evet. Türk lezzetleri öne Evet. çıkıyor. Doğru. Ama benim gözüme başka bir şey çarptı. Buyurun. Şimdi biz pandemi döneminde vitrin büfe dediğimiz şekilde Evet. sunum yapıyorduk. Evet. Camla ayrılmış Camla. bölmelerde. Evet. Ben burada şöyle bir aydınlatma yapmak istiyorum. Buradaki cam bölmelerin amacı artık buradaki yemeklerin tamamı sıcak zemin üzerinde bulunuyor. Evet. Yani misafirlerimiz kendileri almasına bir engel değil. Aslında amaç burada o sıcaklıktan misafirleri korumak. Bilginiz olsun. Yoksa diğer büfelerin tamamı zaten açık. Buradaki şef arkadaşlarımız dilediğiniz yemekten dilediğiniz kadar servis ediyor. Bununla ilgili bir kısıtlama yok. Yok, kesinlikle. Buradaki bütün amaç sıcak zeminden misafirleri korumak. Evet. Peki. Devam edelim. Yine güzel yemekler var burada. Aynı zamanda kuru fasulyemiz, pilavımız, püremiz, garnitürlerimiz, Oo, kuru dolma müthiş görünüyor mantar ya. kavurmamız, Karadeniz balık bulamamız. Bakın az önce Karadeniz söylemeye özel. çalıştığım buydu. Zemin sıcak olduğu için Karadeniz balık buğulama hala şu anda Fokur 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 kaynamakta. fokur kaynıyor. O yüzden de böyle bir önlem düşünülmüş. Ya içerinin dekoru gerçekten çok sıcak, çok hoş bir ambiyans, sıra dışı bir ambiyans. Bu da bence pozitif bir etki yaratmış. Ömer Şef'im başka ne tarafa gidelim? Sen Salata bize büfemiz liderlik yap. var. Salata Buyurun. büfemiz var. Peki. Evet. Soğuk şefimiz Yasin ustamız var. Yasin Şef'im nasılsın? Teşekkür ederim. Bir dakika. Sıcaklarla işimiz bitti mi? Sıcaklar bitti. Bir arka taraf kaldı. Abi o zaman mikrofonu devret. Tabii. Nöbet devri Yasin Şef'im. Yasin Şef'im. Bir şey söyleyeceğim. Restoranda kep takmak zorunlu mu yoksa bu bir tarz mı? Sizin tarzın? Bu bizim tarzımız. Sizin tarzınız çok yakışmış. Bence güzel, hoş olmuş. Ömer Şef'im teşekkür ederim. Yasin Şef'imle devam ediyoruz. Buyurun. Yasin Şef'im burada Midye dolmamız mevcut. Evet. Humus çeşitlerimiz var. Çeşit. humus çeşitleri. Evet. Biberli, pancarlı, ıspanaklı, sade. Çiğ köftemiz Tamam. ve Antep yöresine ait. Antep yöresinin meşhur Evet, nohut dürümü, meşhur Nohut dürümü. Bostana çorbamız. bostana çorbası. Ayran aşı Bugün dediğimiz Türk gecesi soğuk olduğunu ayran tam aşı. göstermişsiniz Evet. ya gerçekten. Bugün Türk Bu arada Antep dürüm gerçekten başka bir lezzet. Ben Antep'e gittiğimde Adanalı olarak yemeğe gidiyoruz dedi oradaki arkadaşlarımız. Nohut dürümcüye gittik. Ya dedim ne alaka, lahmacuncu yok mu, kebapçı yok mu, ne bileyim bir beyran çorbası falan filan derken tadına bir baktım ki o kebaptan farksız. olmazsa olmazı Antep. Evet, bu nedir? Evet. Bu Antalya yöremizin piyazı. Piyazımız Antalya var. piyazı. Tamam. Burada zeytinyağlı çeşitlerimiz. Güzel. Yasin Şef'im, piyazı burada anlık olarak misafirler kendileri de herhalde hazırlayabiliyorlar değil mi? Kendileri Yani de hazırlayabiliyor. hazır olanlar da var. Evet, Malzemesi personelimiz hazır. bulunuyor. Malzemesi tamamen bunlar. tamam. Başka nelerimiz var? Burada mezelerimiz. Ya İbrahim'den rica edelim. Şu büfenin şıklığını geriden şöyle bize tam bir gösterir misin? Bakar mısın sunuma? Ben çok beğendim. İçerinin dekorasyonu, ambiyansı gerçekten çok rahatlatıcı. Akşam yemeklerinde, öğlen yemeklerinde, sabah kahvaltısında ambiyansın da işin keyfine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bunu da zannediyorum sizler de değerlendiriyorsunuzdur. Yasin Şef'im, soğuk mezelerde klasik acılı ezmeler Evet, var. Evet, bütün Türk mezeleri mevcut. Evet. Türk, yabancı. Tamamen mevcut elimizde. Bu tarafa doğru geldiğimizde yine peynir çeşitlerimiz, Fümeler var. çeşitlerimiz. Özellikle alkol kullanan misafirlerimiz Evet. buraya şöyle bir uğruyorlar değil mi? Buraya olmazsa olmaz onlar Peynir için. tabağı, füme tabağı. Evet. Gayet güzel. Makarna köşesi mi var burada? Kolay gelsin. Merhabalar. Kayseri mantımız. Kayseri mantısı var. Kendi arabiyatamız, spagettimiz. Ömer Şef'im devreye girdi tekrar. Sıcaklar söz konusu olunca. Şimdi makarna siparişi verirken arkadaşlarımız sizin isteğiniz doğrultusunda onun sosunu vesaire ayarlayabiliyorlar. Bazen çocuklar sossuz yemek istiyor falan. Onlar da Evet. planlanıyor. Tatlı büfemizi göremedim ben. Tatlılar nerede? Büfemiz ileride. Buradan Tamam. devam edelim. Yasin Şef'imi misafirler girmeye başladılar. Onun tezgahın başına yolculuyoruz. Tatlı büfesini biz anlatacağız size. Çok teşekkür ederim. Ben Elinize teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. Sırada tatlı büfesi var. Efendim tatlı büfesi deyince tabii ki bizim damağımızın aradığı lezzetleri en başa koymuşlar. Çok güzel hamur işi tatları, Türk tatları burada. Yine havuç dili baklavalar, kuş gözü, ne diyelim son günlerin moda tatlısı, sütlü baklava, sütlacımız burada. Şekerli tatlılar var, şerbetli tatlılar var. Revani var, kabak tatlısı var. Böyle devam ediyor. Hemen diğer tarafta da adet pastalar var. Ama ben genellikle şunu gözlemliyorum. Bizim misafirlerimiz tatlı olarak baklava üzerine dondurma tercih ediyorlar. Bir de aşure bugün dikkatimi çekti. Aşure her zaman olmayabilir ama Türk gecesi olduğunda
genellikle vitrinlerde, büfelerde bulunabiliyor. Ben bugün aklıma aşureyi yazdım. Elbette eğer pasta tatlı şeklinde bir tadım yapmak isterseniz büfenin diğer tarafına geçmek gerekiyor. Oraya da göz atalım. Ve burada da adet pastalar dediğimiz dilim pastalar var. Tiramisu'lar, işte red velvetler, snickers'lar öyle gidiyor. Ben hepsinin şeyini bilemiyorum ama mesela piramit tatlısı var. Profiterol var. Bunlar da gayet iştah açıcı. Ama açıkçası bizi kesmiyor ya. İlla baklava yiyeceğiz yani. O yüzden her ne kadar bugün aşure çok albenili görünse de gözüme kestirmiş olsam da tatlı büfesinde bu şekilde göstermiş oldum. Hemen ileride karşıda bir de meyve büfesi var. Çok kısa oradan da görüntü alalım. Tatlı yerine yaz döneminde karpuz, kavun yemek isteyen, yaz meyvesi, üzüm vesaire yemek isteyen misafirimizi de o zaman meyve büfesini alacağız. Buyurun geçelim. Efendim şimdi Titanic Deluxe Belek'te ana restoranın genel dekorasyonu ve genel büfe sunumu ile ilgili zannediyorum fikir vermiş olduk. Ben aslında bahsetmeden geçmek istemiyorum çünkü alerjen, gıda alerjisi olan misafirlerimiz olabiliyor. Vegan, vejeteryan beslenen misafirlerimiz olabiliyor. O zaman da yine onlar için farklı ikramların, büfelerin olduğunu söylemek istiyorum. Yine de eğer buradaki büfelerde aradığınız gıdalar yok ise lütfen misafir ilişkilerinden veya mutfak şefimizden destek isteyiniz. Onlar size burada yardımcı olacaklar. Şimdi diyetten bahsettik, vegandan bahsettik. Onun üstüne ballı kaymak pek uyumlu olmadı aslında diyetten sonra ama manda kaymaklı kadayıf. Burada arkadaşlarımız porsiyon olarak hazırlamışlar. Şefim kolay gelsin. Memleket neresi? Gaziantep. Aslında söyleyecektim Antep mi diye. Keşke söyleseymişim. Gayet güzel sunumlarıyla şöyle gösterelim. Şimdi bugün sizin tercihiniz ne olurdu? Aşure mi? Baklava dondurma mı? Yoksa manda kaymaklı kadayıf mı? Üçü beraber. İbrahim de diyor ki sütlü baklava. Evet. Buradaki sunumu da gösterdikten sonra isterseniz bir de oturma alanlarına göz atalım. Misafirler de artık içerideler. Hani onları çok rahatsız etmeden. Oturma alanlarıyla ilgili şunu söylemek istiyorum. Birkaç tane farklı salon var. Tek düze bir oturum yok. O yüzden bu farklı salonlardan örnekleri ben size göstererek tabaklarınızı aldıktan sonra nerelerde oturabileceğinizi klimalı alanlar veya teras alanları göstermek istiyorum. Efendim Titanic Deluxe Belek'te alakartlarla ilgili sunuma Hasır'la başlamak istiyorum. Hasır ismi size tanıdık geliyordur. Diğer Titanic otellerinden de veya Titanic Deluxe Belek'e daha önce gelen misafirlerimizden de Hasır ismi çağrışım yapacaktır. Berlin'e giden misafirlerimiz satılacaklardır. Oradaki Hasır restorandan ismini yaşatmak üzere burada devam ediyor ve Hasır'da Türk mutfağının özellikle ızgaraları, kebapları ön planda misafirlerimize sunuluyor. İsterseniz şöyle bir ambiyansını görelim ve sonra hemen diğerlerini göstermek üzere devam edelim. Önce Hasır. Efendim Hasır'la başladık. Şimdi tekrar etmek istiyorum. Burası Türk mutfağının eşsiz lezzetlerinin sunulduğu bir alakart. Rezervasyon ve bir köle ücreti var. Köle ücretleri ortalama 20 ila 35-40 eurosuna değişebiliyor restorana göre. Ama bu fiyatları tabii sabit olarak söylemek istemiyorum. Çünkü dönemlere göre farklılık gösterebiliyor. Hasır'ın bir özelliği var. Gündüz saatlerinde burası gündüz sinek olarak hizmet veriyor. Yani saat 12'den itibaren buraya gelerek dönerler, işte lahmacunlar, pideler sipariş verebiliyorsunuz. Hamburgerler sipariş verebiliyorsunuz. Ve gündüz saatlerinde Hasır'ı ücretsiz olarak, konsepte dahil olarak değerlendirebiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Akşam saatlerinde de şu anda gördüğünüz ambiyansta gerçekten çok güzel bir şekilde rezervasyonlu ve servis ücreti karşılığında özel kebap menüleri tadabiliyorsunuz. Ülkemizin çeşitli yörelerinden özel lezzetleri tadabiliyorsunuz. Hasır'ı anlattık, sizlere ifade ettik, ambiyansını gösterdik ve şimdi sırasıyla devam edeceğiz. Bu arada Pascarella bütün ihtişamıyla, özür dilerim, Yamas bütün ihtişamıyla, taş dekoruyla bize doğru bakarken biz sıra sıra restoranı anlatmaya devam ediyoruz. Titanic Deluxe Belek'te akşam yemeğinizi deneyime dönüştürmeniz için ikinci öneri alakartımız Pascarella. Elbette isminden ve girişteki dekorasyon anlayacağınız üzere burası bir İtalyan alakartı. Özellikle bonfilesini, ızgara levreğini, tiramisusunu özellikle tavsiye ediyorum. Elbette İtalyan restoranı deyince aklımıza hemen pizzalar, makarnalar gelir ama gerçekten çok özel lezzette menüleri var. Pascarella'nın da ortamını kısaca gösterelim ve turumuza devam edelim. Güzel İtalyan müzikleri eşliğinde geldik Pascarella'ya. Yine diğer alakartlarda olduğu gibi burası da nehrin üzerinde çok da güzel doğa manzarasıyla, çok da güzel ortamıyla ve tabii ki farklı ambiyansı ve dekoruyla misafirlerimizi bekliyor. Eğer tatiliniz sırasında bir kutlama yapmayı arzu ediyorsanız doğum günü olabilir veya bir evlilik yıl dönümü olabilir.
O zaman misafirlerimiz için özel hizmetler verilmekte. Misafir ilişkilerine bilgi verirseniz eğer gördüğünüz gibi özel masalar size için hazırlanacaktır. Pascarella için de bir küver ücreti, servis ücreti ödeyerek rezervasyonunuzu yaptırabilir ve burada keyifli bir akşam yemeği alarak bu anı deneyime dönüştürebilirsiniz. Ve Titanic Deluxe Belek'in bir diğer alakartlar noktası The Club'dayız. Aslında burada 2 tane alakart var. Bir tanesi beef alakart, et menülerini sunuyor size. T-bone'lar, Dallas'lar vesaire burada. Ve teppanyaki yani Asya mutfağından özel lezzetlerin sunulduğu, şovlu olarak sunulduğu bir restoran daha var. Tabii ki her ikisi de yine rezervasyonlu ve küver ücreti karşılığında misafirine hizmet veriyor. Ben bu alanla ilgili de çok kısaca görüntü ve bilgi aktarmak istiyorum size. Ve şu anda beef alakarttayız. Dekordan anlayacağınız üzere burası biraz daha böyle T-bone'ları, Dallas stickleri seven misafirimiz için, dry age menülerini seven misafirimiz için özel olarak ambiyans hazırlanmış bir restoran. Buranın bir özelliği daha var. Özellikle villa kategoride odada kalan misafirlerimiz ve Maldiv House'larda kalan misafirlerimiz burada sabah saatlerinde serpme kahvaltı alabiliyorlar. Alakart kahvaltı alabiliyorlar ve bunun için ekstra ücret ödemenize gerek olmuyor. Ayrıca tabii hem iç hem dış kısmı var. Yine diğer alakartlarda olduğu gibi çok güzel bir teras ve doğa manzarası, nehir manzarasıyla beef alakartta misafire hizmet veriyor. İsterseniz etlerin sergilendiği dolaptan kısa bir görüntü alalım ve buradan da yavaş yavaş ayrılalım. Ve efendim Titanic Deluxe Belek'te finali, alakart restorandaki finali Yamas'a bıraktık. Çünkü burası gerçekten hem dekorasyonuyla hem coşkulu eğlencesiyle hem menüleriyle gerçekten çok özel bir alakart. Burada tatile geldiğiniz zaman mutlaka değerlendirmenizi önereceğim, tavsiye edeceğim. Taverna dediğimiz eğlence tarzıyla gayet güzel deniz mahsullerini burada tadabiliyorsunuz. Bunun dışında içeri girerken karşılamadan itibaren sizi Zeus'un Olimpos Dağı'ndan kaçmış melekler karşılıyorlar. Onların eşliğinde, şampanya ikramları eşliğinde içeri giriyorsunuz ve sonrasındaki ortamı da beraber göstereceğiz. Merhabalar. Merhaba. Burada şampanya ikramları var. Merhabalar, kolay gelsin. Sonra misafirlerimiz rezervasyonlarına göre masalarda yerini alıyorlar. Bu noktadan sonra olacakları ben birazdan sizinle paylaşacağım. Çünkü bu akşam yemeğimizi biz İbrahim kardeşimle beraber burada alacağız. Bu deneyimi de sizinle paylaşarak Titanic Deluxe Belek'teki tatilinizde neden Yamas'ı seçmeniz gerektiği konusunda fikir vermeye çalışacağız. O zaman haydi buyurun. Yamas'tan çıktık. Yamas'ta gerçekten yandı, yıkıldı her yer.
tavernamızı izledik, eğlencemizi tamamladık. Çok da güzel bir balık menü aldık. Şimdi de amfiteyatroya geldik. Saat 21.45'te gösteri başlıyor. Ancak şöyle bir ayrıntı var. Burada amfiteyatroya giriş yaparken misafirlere soğuk içecek sunumu yapılıyor. Ve bu sunum içerisinde şişe biralar var. Miller, yine Miller, Beck's var, Efes var. Burada soft içeceklerimiz var. Yani amfiteyatroya geldiniz, show izleyeceksiniz. Sizi serin bir şekilde karşılıyorlar ve içeriye davet ediyorlar. Elbette şovu görüntüleyeceğiz ve videomuza ekleyeceğiz. Ve videomuzun bu bölümünde Titanic Deluxe Belek ile ilgili ana binanın bulunduğu yerdeki kapalı alandaki hizmet noktalarını göstermek istiyorum size. Şu anda resepsiyonun hemen bir alt katında, zemin kattayız. Yani havuzda aynı hizada misafirlerimizin odalarından çıkıp sahile veya havuza giderken kullandığı bölümlerdeyiz. Şu anda gündüz saatleri, buralar biraz daha sakin ama çok keyifli hizmet noktaları var. Özellikle akşam 6'dan sonra cıvıl cıvıl oluyor. Kış aylarında da çok yoğun kullanılan bir bölüm. Çünkü burada gerçekten çok hoş keyif noktaları var. Çok rahat keyif noktaları var. Mesela burası Irish Bar, Irish Pub. Akşam saat 4'ten 24'e kadar açık. Özellikle maç izlemeyi seven turistler de burada toplanıyorlar. Bazen tezahüratlar eşliğinde çok güzel bir ambiyans oluşuyor burada. Bebek Kahve bir Titanic markası. Türk kahveleri, Türk çayları, küçük kurabiye atıştırmalıklar ve aynı zamanda masa oyunları da burada. Yine saat 6'dan 23.30'a kadar açık. Bunun dışında bu alanda neler var? Şöyle gezerken göstereceğim ama bahsetmek istiyorum. Mesela Tiny Çocuk Kulübü burada. Bunun dışında ana restoran hemen birazdan göstereceğiz. Sol tarafa dönünce biraz ileride. Kapris patisserie var. Şimdi geçip orayı göstereceğim size. Ve Be Fine Spa var. Bu da hemen şu anda bulunduğumuz alanda. Ama bu alanı genel olarak isimlendirmek gerekirse, daha doğrusu tanımlamak gerekirse çok lüks ve şık bir alışveriş merkezi gibi. Çünkü gayet kaliteli güzel mağazalar da var. Dolayısıyla hava çok sıcaksa ya da çok soğuksa hangi mevsimde geldiğinize bağlı olarak bu alanları da kullanabilirsiniz. Bakın ne kadar güzel gezinti alanları. Sanki bir otelde değil de çok şık, çok güzel bir alışveriş merkezinde gibi buralarda yürüyüş yapabilirsiniz ve diğer hizmet noktalarına uğrayabilirsiniz. Elbette burada da yeme içme durakları var. Bir tane alakart restoran var, sinek sunumlar yapıyor. Orayı göstereceğim şimdi size. Bulunduğumuz yeri ifade etmek adına göstermek istiyorum. Buradaki merdivenlerden çıktığımız zaman resepsiyonda olacağız. Ama oraya en son çıkacağım. Çünkü orada artık final yapacağız. Veda bölümünü oraya ayırdık. Ve videomuzu orada sonlandıracağız. Şöyle biraz daha gezmek istiyorum. Bahsettiğim hizmet noktalarını göstermek istiyorum size. Ve yine bu alanda en tatlı duraklardan bir tanesi Kapris Patisserie. 14.30'dan 22'ye kadar hizmet veriyor ve gayet güzel tatlarımızı, pastalarımızı buradan alabiliyoruz. Bol çeşitli ve yine tamamı burada yapılan iştah açıcı tatlılar ve tabii ki dondurma. Bu arada biz Titanic Deluxe Belek'te keşfine devam ederken dış alanlarda birçok noktada hizmet veriliyordu. Tatlı konusunda, alakart sunumlar konusunda waffle noktası vardı, churros vardı. Sahilde ve havuzun etrafında benzer hizmetler vardı. Ama eğer ana binada keyif yapmak istiyorsanız, klimalı bir ortamda biraz daha böyle sohbet ederek zaman geçirmek istiyorsanız Kapris'i değerlendirebilirsiniz. Burada arkadaşlarım sizler için gayet güzel sunumlar yapıyorlar. Elbette bir de bar var. Hemen şöyle gösterelim. 24 saat açık burası.
Ve günün her saati Kaprispa'ya gelerek, merhabalar kolay gelsin, alkollü veya alkolsüz içeceklerinizi ya da kahvelerinizi sipariş verebilirsiniz de. Bunun dışında oturmak için de şurada bir bölüm var. Misafirlerin gitmesini bekledim ama buyurun bir göz atalım oraya da. Hemen Kapris Patisserie'nin teras kısmındayız şimdi. Aslında aynı zamanda ana havuzun yanı başındayız. Gayet şık, gayet güzel. Sabah ve akşam saatlerinde yine burası açık ve hizmet veriyor. Elbette teras kısmında çok da güzel kahve kokuları sizleri bekliyor. Hemen birkaç adım içeride tatlılar, pastalar, kahve sunumu vardı. Ama burada da sabah erken saatten itibaren kahve kokusu sizi davet edecek. Ve bu kahve köşesinde, The Soul of Espresso köşesinde şu anda benim aldığım kokuyu siz de alabilir. Ve havuz manzarasıyla beraber rahat koltuklarda kahve keyfi yapabilirsiniz diyelim. Ve ne kaldı? Çok fazla bir şey kalmadı aslında. Artık yavaş yavaş resepsiyona doğru yönlenip turumuzu sonlandırabiliriz. Ve efendim Titanic Deluxe Belek videomuzun sonuna yaklaştık. Lobi alanındayız. Birçok alanı gezdik, gördük. Son olarak bir de lobi barı göstermek istiyorum size. Sonrasında vedalaşacağız. Bu videomuzu sonlandıracağız. Ama Cordelia'dan bahsetmeden olmazdı. Burası sabah 9'dan 23.30'a kadar açık olan son derece kapsamlı bir bar. Hemen hatırlatmak istiyorum. Alt katımızdaki Kapris Bar 24 saat açıktı. Şimdi buradan da isterseniz kısa bir görüntü aktaralım. Yine konsept halinde premium marka içecekler misafirimize sunulmakta. Özel kokteyller sunulabilmekte. Duymak isterseniz söyleyeyim hemen. Chivas grubu, Ballantine Star, Gordon Gin'ler, Absolut Vodka'lar, Jim Beam'ler, GB'ler, Jameson'lar, Glenlivet'ler. Bunun dışında tabii ki özel çay çeşitleri de şurada hemen göstermek istiyorum. Dinlendirici, enerji verici, uyandırıcı gibi birçok bitki çayı anlık olarak demlenerek sizlere sunulabiliyor. Buradan ihtiyacın olan çayı seçebiliyorsunuz ve sipariş verebiliyorsunuz. Kare koddan bir menü açılarak da size seçenekler sunulabiliyor. Yine Schiller marka kahvelerden çok özel güzel kahveler sunulabiliyor. Ve lobby barın genel durumu da bu şekilde. Hem kapalı hem teras kısmı var. Sigara kullanıyorsanız dışarıdaki rahat minderli koltukları tercih edebilirsiniz. İçeride oturmak isterseniz de burada olabilirsiniz. Ve isterseniz bir de otelin giriş bölümünü gösterelim. Aynı zamanda orada da vedalaşırız. Videomuzu kapatırız. Buyurun. Ve efendim nihayet videomuzun sonuna gelmiş olduk. Eşyalarımızı aracımıza giderken Titanic Deluxe Belek'le vedalaşıyoruz. Artık bundan sonra bu videomuzun sizlerin tatil seçimimize katkı sağlamasını umarak, dileyerek rezervasyon taleplerinizi tatil ekibi olarak memnuniyetle bekliyoruz diyorum tekrar. Bütün çalışmalarımız, bütün bilgilendirmelerimizin sizlere katkı sağladığını umarak bu ricamı tekrarlıyorum. Videoyu kapatırken lütfen beğeni ve abone tuşlarına basmayı ihmal etmeyiniz. Bizler tatil ekibi olarak bu taleplerinize, rezervasyonuna çok değer veriyoruz. Bütün çalışmaları bu amaçla yapıyoruz. Tekrar söylüyorum. Oldukça yorucu, güzel bir çalışmaydı. Elbette işimizi yapıyoruz, elbette yorulacağız. Ama siz de bunu takdir ederseniz çok mutlu oluruz. Serin alandan dışarı çıkmak da çok canımız istemiyor ama yola çıkma zamanı geldi. Ve bir sonraki keşfimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.